Haklıydın aslında, tanımalıydım seni. Haklıydın aslında, aşk olmazdı. Yağmurdun izinden tanımıştım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile aslında zamansız oldu bu gidiş. Aslında karşıma çıkman hataydı. Yağmurdun izinden tanımıştım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi.
Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyiz. Ben Emre Yücelen ve sevgili arkadaşlarım Gizem ve Özgün buradayız. Arkadaşlar selamlar sizlere de. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Tamam hocam. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz çok şükür. Ne olsun. Harikayız. Pazar günü klasiği. Ben de yeni kendime geliyorum. Arkadaş ne soğuk ya. Vallahi donuyorum İzmir'de Özgün. Ben böyle bir soğuk Evet. görmedim. 3-4 gündür, hatta 1,5 haftadır falan düzgün yürüyüş de yapamadım bu nedenle. Öyle oturuyoruz. Tatlı yiyip devamlı böyle bir şeyler yemeceler. Evde oturmalar. Sıkıntı. Siz ne yapıyorsunuz? Durumlar ne? Tokat'ta dünya nasıl? Güzel. Bize de hocam aynısı. Hava -12, -13. 4 gün Oo. 5 gün kar yağışı. Aman yarabbim. Kar var mı orada? Şaka. Olmaz mı? 48 saat kar var şu an. Önümüzdeki günlerde geliyor. Aman 48 Bugün saat. yağmadı. Ay. Peki kar hani zevklidir aslında da. Ben çok severim mesela karda gezmek Hocam bilmem ne. -12 derecede de zevki kalmıyor ki. Doğru. O da fazla soğuk yani. O da aşırı soğuk. Ya her tabii. yer buz. Doğru buz. İkinci gün Çıkamıyorsunuz zaten. dışarı. Doğru. Bir süre sonra zaten ama gene böyle bir o kar beyaz, havanın temizliği vesaire. Ha? Güzel değil mi ya? Mesela Tabii hocam orası güzel. İzlemesi güzel. geçen mesela şey gördüm Özgün. Aydın'da kamyonla kar getirmişler şehrin ortasına. Hani boşaltmışlar karı ki yani çocuklar görsün falan. Yani yoksa göremeyecek. Buralar içinde öyle bir şey var ama burada da inanılmaz bir soğuk Ya- var gerçekten. Bizim Buyurun. mesela karlı pekmez vardır hocam. Bir yazın gelseniz yedireceğim size. Karlı pekmez. Bizim Bayılırım Evet. oraya. Değil mi? Özgün Kar- canım çekiyor zaten. Hayda nasıl gaz Denizli'ye var? kar yağdıktan sonra Gene. hocam 2500 metre yukarı Babadağ'ın zirvesinde mağaralara karı götürüyorlar. Of. Karın üzerine işte keçi atıyorlar. Haziran'a kadar. Haziran'da da gidip onu kesip aşağı getirip Of. pekmezleyip ya da işte çilek şurubuyla birlikte Of. tatlı olarak yediriyorlar. Nasıl bir gazdır bu ya? Nasıl bir Çok gazdır? harika bir tadı vardır hocam. Evet. Aman Allah'ım. Evet işte Denizli'ye ait bir tattır. Çok zevklidir yemek. Kesinlikle. Başka hiçbir yerde yok. sevgili Aynen. hocam TikTok'ta ses yok diyor arkadaşlarımız. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir daha yayına geçireyim TikTok'ta. Acaba olur mu? Ben de bilmiyorum neden Gizem sen de olmadığını. gelirsen Çünkü birebir onun şeylisi de çok güzel oluyor. Pudra şekerlisi. birebir yayını vermesi gerekiyor İnşallah. çünkü. Bir bakın bakalım. Hemen Yüzünüz patlıyor diyen pazara var. gideriz yani. Tamam bir saniye şu geyikler Ah bitsin. çok güzel olur. Işığı bir patlamasını alayım biraz. Şimdi patlamıyordur. Biraz daha iyi. Tamamdır. Bu arada chatten inanılmaz güzel briefler geliyor da onlara bayıldım ya. Yüzünüz ışığı çok patlıyor. Yok TikTok'ta ses yok falan. Herhalde de olmuştur. Müzik çalıyor hocam TikTok'ta diyor. O da saçma ama şu an girdim bir daha yayını kapattım bir daha girdim. Valla yapacağım bir şey yok artık. Öyle müzik, şarkılar, oyun havaları. Evet peki. Neler oldu Özgün bu hafta? Müzik dünyası bayağı yeni şarkı çıkmış gibi gözüküyor. Var mı böyle seni etkileyen, hoşuna giden, ilgini çeken Yani şeyler? Bu hafta beni çok etkileyen şey oldu. Sadece Gorillaz'ın şarkısının dışında Top 50'de Spotify'da 49 şarkıda şeydi. Türkçe müzikti. Çok 49. hoşuma gitti çünkü bugüne kadar hep biz yabancı şarkıların bir 10-15 ortalamayla çıktığını görüyorduk. Ama artık tamamıyla Türkiye'de insanlar Türkçe müziğe yönelmiş durumda. Hmm. Peki böyle çıkan şarkılar neler? Mesela bildiğimiz şeyler. Ben mesela bu hafta benim takıldığım Sertab Erener'le Paptircem ismini değiştirip artık Sena olmaya karar veren Sena'nın şarkısını dinledim. Bence zaten en baştan beri bence hiçbir zaman Paptircem olmamalıydı da. Ya çünkü şarkıcı kimliği her zaman isimle özdeşleştiğinde aslında güzel oluyor. Bir grup değilsen tabii ki. Şu anda bence hani Senagül inanılmaz güzel bir şarkı olmuş. Baştan sona bayıldım. Ama tabii Sertab Erener'in sesi Özgün ya olağanüstü. Biraz önce yayından önce Özgün bize şeyi dinletti. Sertab Erener'in galiba sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Eurovision şarkısı. Hasret. Hasret. Evet. Abi, Gür Akat düeti. İnanılmaz ya. Böyle bir şarkıcılık yok yani o zaman ya. Hakikaten inanılmaz. Şimdi şöyle chat'tekilere de bir bakayım Özgün. K-pop yayını istiyorlar arkadaşlar. Valla inanın aylardır uğraşıyoruz. Son aşamaya geldik.
Fakat son aşamada küçük problemler hala var. İnşallah onları aşarsak çözeceğiz. Ben de uğraşıyorum artık. Bir an önce bu ay içinde mutlaka yayına girmek istiyorum. Özel bir yayına. Bakalım. Azıcık daha sabredin. Bu arada- Çok az sabredin. Sertab Hocam, haberlerde gördünüz mü bilmiyorum. 7 yıllık bir mahkeme süreci vardı. İlk 2 albümünün hakları bendedir diye. Aa. Tempra Phonex müziğe dava açmıştı. Sertab bu hafta o davayı kazandı. Aa. Artık ilk 2 albümü Sertab Erener üzerine teyitlendirecek. Bu da Müthiş. Türkiye'de ilk defa oldu. Nasıl oldu peki o acaba? Detayları ne onunki? Nasıl Sertab Erener üzerine oldu bir anda, değil mi? Yani 7 yıldır o mücadeleyi veriyordu Sertab. Kendisinde olması gerektiğini söylüyordu. Bu ilk 2 albümünün ama Tempra vermek istemiyordu. Ve izinsiz kullanma davaları açıyordu. Ve o izinsiz kullanma davasında kazandı Sertab. Çok güzel ya. Tempra izin vermiyordu derken bir anda koptum yani. Yıllar önceki gerçekten Tempra aklıma geldi. Tempra dönemin efsane arabalarından biri yani, böyle Tempra. SLX Evet. Tempra. Tempra Phonex vardı. Pop'un. Tempa. en büyük yayıncısı. Tempa Phonex Tempa. benim adım. Tempa Phonex. O dönem hakikaten hatta Nilüfer'in şov yapma albümü de oradan çıkmıştır benim. Çünkü Tempa Phonex bir ara. Bunlar aslında bir dönemin, benim hatırladığım kadarıyla, yanlış da hatırlıyor olabilirim, dağıtıcılarıydı Özgün. Kaset basım dağıtıcılarıydı. Sonradan Evet. hani dağıtıcılar da albüm yapmaya başladılar. Böyle şeylere sponsor ve para yatırmaya başladılar. Sanatçılar da zaten o zaman kendi parasıyla albüm yapabilen sanatçı falan yoktu. Yani öyle bir dünya yoktu. O dönem işte bütün parayı şirketler verir. Şarkıcılar albüm yaparlardı. Bunun üzerinden de büyük komisyonlar, paralar alırlardı vesaire vesaire. Tabii şimdi bugünkü gençlerin bunu anlaması mümkün değil herhalde. Şimdi işte bir emsal karar çıktı. Yani sanatçıların ilk albümlerini kurtarabilme hakkı doğdu. Müthiş bir şey tabii ki. Müthiş bir şey tabii ki. Peki şimdi şöyle yavaş yavaş alıyorum. Bir tane Japon şarkıcı istemişler. Bu hafta çok tıklandı falan diye. Ben de aldım. Yuto Kawai. İnanılmaz çok dinlenmiş Japonya'da. Rekor kırmış. Sıkıntı yok. Gönderelim. Bakalım başka neler var. Şöyle toplamaya başlayayım ben de bu arada. Ben yazıyorum. Chavela Vargas. Chavela Vargas Larona mı? Kaç senelik şey ya. Biliyorum. Yapmıştık da yani. Katıldığı yarışmada 99 kişi arasında birinci oldu. Sesini bayağı beğenemiyorlar. Ana vokali, rica etsem bakar mısınız? Kesin Kore grubudur. Bakyun'un analizini yapar mısınız? Mısır televizyonu resmi Kur'an okuyucusu Buhayri. Mısır televizyonunun resmi Kur'an okuyucusu. O ne demek ya? Resmi Kur'an okuyuculuğu nedir yani? Hani şey, devlet görevlisi gibi biri mi yani? İlginç bir durum. Ya ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım yani, resmi okuyucu. Muhammed Buhayri. Peki kaç dakika bu kayıt? 8 dakika. Epey de uzunmuş. Bu kadar uzun kayıtlarda zorlanırım ama. Ay ne alemsin. Dimaş. 60-53. Hocam bir şey atacağım. Allah rızası için bakın. Link atamıyorum. Buradan bir şey atacağım. Linkini atın. Short zaten kısa. Tamam, olabilir. Tuğhan Serhan Ak göndermiş. Teşekkür ederim. Linki de gönderin Tuğhan. Peki. Bakalım. Neler var bakalım, şöyle aşağıya. İsrail şarkıcı, İspanyol şarkıcı Maria Palae flamenco performansı Benidorm Fest 2024'ten. Flamenkocu. Sen geçen hafta da istiyordun böyle şeyler. Ben hatırlıyorum bak. Bir alalım bakalım. Geçen hafta yapamamıştık. Bu hafta bakalım neler yaptı, neler ettiğine. Tabii ama müzik televizyonunun yayınladığı şeyler olduğu için bunlar sıkıntı olabilir. Malta Eurovision şarkısını dün akşam seçti. Özgün. Hadi bakalım, Ali Selim göndermiş. Doğru, Aydan. Ve Aydan çok istiyordu yani, yıllarca mücadele edip de artık Malta'yı temsil edecek olması beni de mutlu etti. Benim de Bel favorimdi zaten. Peki başka neler var bakalım. Mahmut Tuncer ve Selahattin Alpay ses analizi. Merhaba hocam. Day6 grubunun incelenmesini rica ediyorum. Gerçekten çok da telifsiz hocam. 2026 Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmek için yarışan ve ikinci olan Neziri. İsveçli şarkıcı oyuncu Omar Rudberg'in canlı performansı. Yokozuna Warrior göndermiş. Vallahi neleri takip ediyorsunuz ya. Hakikaten ben hayatımda duymadım mesela bu. Hem oyuncu hem şey. Omar Rudberg. Sen duydun mu hiç Özgün Omar Rudberg'i? Belki Gizem duymuştur. Eurovision'dan biliyorum. Eurovision ulusal finallerinde sürekli ismi geçiyor. Hatta Geçiyor mu? son hocam Katsay'ın Gabriela'sını Spotify için yeniden yorumlamıştı. Allah Ve Allah. o Katsay kadar ilgi çekti o cover'da. Allah Allah. Gabriela ile bayağı dünyada da ismini duyurdu.
O Ben- İsveç müziğinin genç yeteneklerinden biri Omar. İlginç. Robin Sama. Emre hocam linki almış ama yorulduğunuz için bitirmiştiniz yayını. Ado'nun prodüktörü olduğu ve üyelerini kendi seçtiği grubun canlı performansı. Şey değil mi bu? Hana değil mi bu grup? Geçen hafta ben analizini de yaptım, yayınladım. Hanişkolar değil mi bunlar? Bak bakayım. Phantom Theta. Bu Phantom Theta. Bak bu Phantom Theta çok ilginç grup ha. Ben doğru mu hatırlıyorum o Phantom Theta'yı Özgün? Bak bir şarkı. Opa Gomaci. O şarkı değil mi bu? Phantom Theta. Theta. Phantom Theta. Nasıl yazılıyor abi bu ya? Opa Gomaci. Saçmalıyorum ya şu anda. Neydi abi o? Opa Gomaci. Şu Phantom Theta. Doğru buldum. Phantom Theta. Gel. Phantom Theta. Otomodachi. Biliyor musunuz o şarkısını? Ya biz deli gibi dinliyorum ben ha sabah akşam. Bilenler var mı bu şarkıyı? Phantom Theta hocam, evet aynen. Bak bunu Ado yapmış Özgün, biliyor musun bunu da? Ne deli buluyor adam ya. Hakikaten çok orijinal bir karakter kimse bu. Bak şarkıya bayıldım, biliyor musunuz? Şu. Bak amacı. Kısacağım sesin telifi miyim diye. Kızların şeylerine bakar mısınız abi? Nasıl bir kafa bu ya? Çok absürt grup. Çok hoşuma gitti bu şarkı. Hatta isteyenler için linkini de atayım da dinleyin yani. Otomodacı. En iyi arkadaşım mı, dostum mu? Öyle bir şey demek Japonca. Peki. Aldıklarıma bakayım mı? Sonra tekrar geri döneyim mi? Ne istersiniz? Ne yapalım? Dove Cameron. Abla stüdyo kaydına neden manyak bakıyor? Ay çok acayip değil mi? Çok. Bu kadar yazıyor hocam. Nasıl gözümü? 3 yılda yazıyorum. Ahmet Kayan 44. Ne yazıyorsun? Atarashi Gakko'ya bakarsınız mesela. Tuan, evet buldum. Hocam 6 ay önce incelemiştiniz. Gitar daha da geliştirip geldim. Eğer izin verirseniz kendim gelişim ve inceleme hikayesi yapacağım ekran kaydı ile. Hadi bakalım. Tuan Serhat Ak. Otomodacı. Çok tatlı. Tuan Serhan Ak. Hadi bu hafta bununla başlayalım. Manifest dinleyen kız. Alizade çalabiliyor musun? Şarkıyı bilimler yoruma. Üstünde mi yazıyor? Big Five Beril absolut kulaklı aday bakar mısınız? Arkadaş neymiş bu absolut kulak be? Her hafta absolut kulak diye. Absolut kulak bir insanın çok iyi şarkı söyleyeceği anlamına getirmez bu arada. Yani sesleri duyabilir ama müthiş şarkı söyleyemeyebilir yani. Oy kayıt çok distortion olmuş. Serhat bu arada çok güzel okumuşsun ya. Şuradaki ifadelerin netliğin. Nefis. Bayağı iyi be Tuğan. Bayağı iyi be.
Bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Çok güzel. Net. Pırıl pırıl söylüyorsun bu kaydı. Murat Kekilli sen bayağı... Murat Kekilli ama burunsuz. Unutmak o kadar. Özgün senin dünyan. Ama bayağı büyük bir papağan var burada. Ya. Oha bu Lim-On kanalının sahibi değil mi diyorlar. Kolay mı san? Kimdir o? Ben bilmiyorum. Ya benim papağanlarımın da Ha. konusunda da yardım istediğim biri hocam. Aa! Hem de konuşuyoruz. Yolların bana aşk artık. Bana durup gel deme. Maksadın beni görmek değil. Maksadın bana İstanbul'u göstermek. Bırak İstanbul'u düşlerimde kalsın. Beyoğlu ben olmasam da aydınlık. Bana durup gel deme. Peki tamam. Bayağı şiirsel. Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar. Öyle şeyler söyleyebilmek isterdim ki anlatabilmek. Her kelimesi seni çeksin saklasın bir yerlerde derin. 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 O yukarıda da sesler aşağı. Öyle şeyler gösterebilmek isterdim ki resmedebilmek. Rüzgar olmak isterdim ki Derin. Melodi buydu. benim etrafında Derin. Bu yani aslında. Derin. bu bir rüya. Parçayı değiştirmişsin. Bu bir dua. Ne dersen de öyle olsun. Rüzgara karşı uçmaya çalıştım. Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım. Körebe oynar gibi. El yordamıyla ses gelir. Harika bir tekniğin var ya. Evet, tamamen değiştirmişsin melodiyi. Bence çok hoş olmuş. Bir de okuma tekniğin çok güzel. Çok doğru bir yerde sesini tınlatıyorsun Tuğan. Ben çok beğendim yaptığın işi. Ha bu nereye gider? Ne yaparsın? Ama sen bir grup falan kursan, bir şeyler yapsan bayağı iyi dinleyicin olur. Bayağı da başarılı sahnen de olur. Kesinlikle net. Çok çok başarılı. Galiba ben seni böyle bir sokak kaydıyla dinlemiştim galiba seni. Öyle hatırlıyorum. Efendim Özgüncüm? Sahnesi de varmış ıslak Var mı? ıslak diye. Şu. Yani sahne Ama very rimler falan ben bunu sevmiyorum. Bir tek bunu sevmiyorum. Yani bir şey söylüyorsan aynı biraz önce Şebnem Ferah söylediğin gibi söyle. Bunu da kendin gibi yap. Felain falan oluyor ya. Ben bunu tam sevmiyorum. Ama becerin çok güzel. Bunu da düzenle. Bunları da kendi istediğin gibi oku. Halil Yağcı hocam beni de analiz yapar mısınız ne olur? Yapalım. Kanalına gidelim bakalım neler yapıyorsun Halil Yağcı. Neler yaşanıyor abi. Ama o Cibilli İbo'nun şarkısıymış bu. Yiyorduk telifi ha. Son anda kurtuldum Özgün. Bu ne telifli bu. Halil Yağcı. Aa gemilerde talim var. Yürü be. Daha çok genç. Orada orkestra çok güzel çalıyor. Daha çok gençsin ya Halil. Küçük küçük kaymalar falan var ama bakayım burada. Arkadaşlarım sizden Ama daha gençliğin o gençlik kaydınmış. Bu daha ayrılacağım.
Ağla ufağım ağla, ben de ağlayacağım. Sen onun acılarına nasıl dayanacağım? Biraz ritmi böyle kaçırıyorsun. Hafif ritimlerin dışında da küçük küçük böyle sallanmalarım var. Güzel. Yaptığın iş güzel. Sesin çok güzel gelişmiş. Onu söyleyeyim. Özgün bu shortsları nasıl açıyorduk ya? Allah kahretmesin. Shorts koddan açtım. sonra şey yazıyor. Tamam. Kodları. Ozan Tunç mu? Bu link mi? Şimdi gelen bu. Bunu açıyorum. Ozan Tunç. Zeynep Bastık Lan Cover. Balgamlı Lan Cover. Niye balgamlı oldu? Bırak, gel konuşalım oradan buradan. Bahçeminleri ey aman. Okuyan yanındaki kız arkadaşın çok böyle üst kısımda, damağın çok üstünde ses biriktiriyor. Bahçemin dili çok yukarıda kalıyor. Yani bahçemin dili net olabilir. Uğruna yansın bu orman. Onun da ses rengi çok güzel. Sana ben ezelden geldim lan. Ya bir şarkının sözü bu kadar oturmaz mı ya Özgün? Hiç oturmuyor yani. Lan diye bir şey kalıyor ya dışarıda. Sana ben ezelden geldim lan. Hani lan diye bir şey kalıyor ve lan kötü bir argo yani. Yani bu şarkı mesela çok patlamış bir şarkı ama bir absürt. Yani olmuyor bak, coverlandığı zaman bile bir şey böyle lan diye kalıyor yani. Bir çağır hele bak bu yerde durmam. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyorum umudum aşkından. Sana ben ezelden geldim lan. Lan diye kalıyor parça. Çağır hele bak bu yerde durmam. O O zaman bir yerinde durmuyorsun ama. Akarak aşağıya böyle bir yaşar. kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyorum umudum. Güzel, tatlı. Bence güzel bir uyum var. Tebrik ederim sizi. Zuhur çık şu aklımdan. Demiş ki hocam ben böyle bir yapay zeka destek şarkı yaptım. Sözleri ve işte neyi başka? Vokal açısından değerlendirir misiniz? Ama bir de okuyan sen misin? Yapay zekaya bak. Oy ne güzel yapmış altyapıyı değil mi? Hoyrat bir elveda. Ha bu sensin galiba. İnşallah. Yaz yaz çete yaz. Yalan dolan belki de iftira. Yok bu yapay zeka bu da. İzler durursun çok uzakta. Sevgili Betül. Buluşur muyuz Alıyorum. o diyarda? Ellerinin sıcak. Linki çalışmıyor Betül. Betül İlker Boğa. Saçlarımın beyazında. Olmayacak falset diyoruz buna. Saçlarımın beyazında. Mümkün değil yani. Saçlarımın beyazında diye bir şey bu yani. Çok güzel yapmış ama gerçek değil. Taylan, Dirty Pop'un Türkiye'deki temsilcisi, tek temsilcisi. Servine gözleri, kader der mi sence yüreği? Anılarda yetmiyor artık seni hatır. Ahmet Kayhan 44. Hocam 3 yılda Tokyo'ya yazılsam 3 ev almıştım ama size hala ulaştıramadım analizimi. Bana analiz ulaştıracağını Tokyo'ya yazılaydın o zaman Ahmet. En azından gelip çay içerdik vallahi bahçede. Ya şimdi öyle bir video atmışsın ki Ahmet. Kanalında bir tek bu var. Muhtemelen bu arazi falan mı satıyorsun? Ne yapıyorsun? 4 dönüm arazi. Evet arazi bu bildiğin.
Arazini tanıtmış olduk. Ama kanalda başka bir şey yok. Cansu Yolcu Maraş'tan haber geldi. O ablayla bizim defalarca videomuz var. Ayrıca sen türkülerini söyledi de zaten vardı Cansu Yolcu. Her nefesimde ömrü. Cansu Yolcu. Bakın Cansu Yolcu'yla biz neler yaptık, hemen 2 saniye sohbet edin. Bu arada çok iyi bir altyapı olmuş. Gerçekten çok çok iyi olmuş. Cansu Yolcu, Emre Yücelen dediğiniz zaman 2 tane video çıkıyor olması lazım. Bir tane analiz. Şahane ses Cansu Yolcu. İşte zaten sen türküleri söyledi vardı. Makine ve gırtlak çarpma gitmiştim konservatuara. Cansu'yu çekmiştim. Bizde ne sesler var. Tatillerde müzik yapıyorum, sahne 6 yıl oldu. falan yapıyorum. Erdoğan, kimler ağlamı, Falan filan. yar seni yazın, Final gonca gülü aman, sararıp da evet, Cansu burada. Kanala yazın bakın. Olur mu? İro. Peki. Senin attığın da şu. Onun Maraş'tan bir haber geldi. yıllar içinde zaten tekniği acayip gelişti. Ben 6 yıl önceydi, bu yenileri. Mara. Maraş'tan bir haber geldi dedi. Şimdi bu zor bir uzun hava. Zaten çok geniş bir sesi var Cansu'nun. Ama Azra Aşıvacak böyle daha keskin okuyor. Bu da çok güzel okumuş. Farklı bir yorum. Big Five Beril'den Christmas. 34 saniye. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Böyle kısa zaten. Video atıyorlar. Çok güzel, yani şu kayıt çok güzel bir kayıt, bir şey yok ama ben şeyi sevmiyorum. Şimdi geçen bu sohbetin üzerine şöyle bir şey anlatacağım. Genelde Türkiye'de şu anda şarkı söyleyen veya şarkıcılığını geliştirmek isteyen herkesin en büyük problemlerinden biri kendine ait bir hikayesinin olmaması. Yani bu şarkının herhalde 2 milyon tane falan cover'ı var yani. O kadar cover'ı yapan kişi arasından sıyrılıp da hani daha iyi bir şey yapmak ne kadar mümkün? Bilmiyorum yani. Sadece onu yapabildiğinizi gösterdiğiniz zaman da aslında bir şeye ulaşmıyorsunuz. Ya bir şey olmuyor yani. Mesela bu videodan sonra bir sonuç yaratmıyor bu. Sadece güzel bir şey gösteriyor. Evet, güzel. Gerçekten güzel. Zaten yetenekli. Ama bir şey doğurmuyor bu. Mesela ben şeyi de bakıyorum Özgün. O da çok takılıyor benim. Canımı da sıkıyor aslında. Şimdi mesela özellikle böyle kız gruplarında veya işte yeni kurulan şeylerde abi bir Türkçe katliamı var. Hiç buna dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ya mesela kimse Türkçeyi düzgün konuşmuyor. Yani mesela şöyle oluyor kelimeler. Yaptım, geldim. Anladın mı? Hani geldim kimse demiyor şarkılarda. Hep böyle bir sanki bir şivenin içinden çıkıyormuş gibi. Hep bir şiveyi yansıtıyormuş gibi sürekli bir şey var. Bence bunlara daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve geçen şeyi izliyordum. Bu Demon Hunters'ın şarkılarını yapan kız var ya. Mesela bu kız şunu anlatıyor. Ben diyor hani gençliğimden beri ki paylaştım Instagram'da da. Ben diyor hep kendimi geliştirmeye çalıştım ama diyor ben diyor iyi bir sesim yoktu diyor. Ve işin komik tarafı ne biliyor musun? Kız bu diyor ki mesela hani bu şarkıda diyor çok geniş bir aralık kullanıyorsun. Sesinin böyle olduğunu biliyor muydun diyor. Hayır diyor kız. Yani kız beste yaparken Özgün kendi sesine uygun şarkılar denerken kendi register'ını geliştirmiş. Yani buradan şu çıkıyor abi. Ne kadar yetenekli ve güzel sesli olursanız olun. Mutlaka ortaya koyacak ürünleriniz olması lazım. Ürününüz yoksa gelişemezsiniz. Asla gelişemezsiniz. Mutlaka ürününüz olacak. Ürünler olacak. Yani üründen kastım Sezen Aksu kadar şanslı olamayabilirsiniz yani siz. Hani o kadar acayip besteler yapamayabilirsiniz ama
bir şey üretmek. Yani mesela bir aranjörle beraber bir şeyler üretmek. Müzik yapan birileriyle bir şeyler üretmek. Kendinizi geliştirecek bir şey üretmek. Kendiniz bir şey yapmaya çalışmak size çok fazla şey katacaktır. Aksi takdirde hep belli kalıpların içinde ve o kalıpları tekrar eden. Türkçe müzik yapsanız da onlar gibi yapan. Yabancı söyleseniz de onlar gibi söyleyen ama hiçbir zaman kendinden bir şey üretmeyen bir şeye dönüşeceksiniz. Buna çok dikkat edin. İnsanlar kendi şarkılarını yaptıkları zaman sorunları şunu diyorlar. Ben bunu yaptığım zaman dinlenmeyecek. Bunu kim yarattı peki? Yani. Evet. Ya asıl sorun bu. Şimdi diyor ki ben mesela Christmas cover'ını attığı zaman biliyor ki bu parçayı bilen ve şey yapan bir sürü kişi var. Çok daha farklı bir etki yaratmaya çalışıyor. Ama mesela bir parça yaptım diye yayınlasa çok daha başka bir şey de olabilir. Ama diyor ki yani bu çoğu kişi bilmeyeceği için aynı tepkiyi de vermeyebilirler. Daha düşük kalabilir izlenmeleri. Ya hep bir düşük kalacak izlenme. Hep bir düşük olacak. Efendim işte çok fazla kişi tanımayacak. Ben bununla ne yapacağım ki? Ya bu doğru bir mantık değil ya. Bununla bir şeye ulaşamazsınız yani. O zaman Beethoven'in hiç beste yapmaması gerekiyordu. Ya çünkü kendi çağında kimse anlamadı adamı. Bugün deli gibi telefonlarınızın her yerin zilin müziği en büyük besteci olarak anılıyorlar ama yaşadıkları dönemde öyle yaşamadılar ki. Biraz böyle düşünmeniz lazım. İyi yapılan şeylerin hepsi çok büyük bir karşılığı anında bulmak zorunda değildir. Öyle bir dünya yok çünkü. Peki. Devam ediyorum. Söyle Hocam, Özgüncüm, buyur. bu arada senkron sorunu var mı sizde de? Bende senkron sorunu çıkmaya başladı. Senkron sorunu bir hata vermiyor bende şu anda. Bir kontrol edelim. Tamam hocam. Senkron sorunu. Ya bir şeyde olabilir. Bu Restream üzerinde yayın yapılıyor ya. Orada bir hatayla gidiyor olabilir yani. Ben bir yayını açayım, ben de bir kontrol edeyim bakayım. Bakalım. Sanki ağzınızla canlı Orada yayında bir konuştuklarınız hatayla oturmuyor gibi de. gidiyor. Yok, bir yok. senkron sıkıntısı Yok var yok. hocam. Ben bir yayını açayım, ben de bir kontrol Yok, yayını kontrol ettim, bir şey yok Özgün. Sıkıntı yok. Tamamdır hocam. Bir istersen yenile sayfayı sen de, olabilir. İyi Mümkündür. diyoruz yayını. Peki devam edelim. Alalım sizlerden. Bir şeyler topladım ben gerçi ama daha neleri toplamıştım. Şunlara da bakayım madem. Yuto Kawai, Yado Yoshiki. Çok patlamış parça falan, hemen bakalım. Ne bu abi? Çocuk. Ototune'lu çocuk. Ototune var sesinde. Yani bariz canlı yayına ototune vermişler yani. Ya da sonradan düzeltirken vermişler. Bunun neyini izlemişler ki? Ben tek kişi sandım ya. Oha oha, şuraya bak. Bu Japon televizyonunda yayınlanan bir şey herhalde. Yuto Kawai ya da Yoshiki'nin Love is Over cover'ı. Zuhur çık aklımdan, özellikle nakaratta yorum almak istedim. Söz müzik İbrahim Yaşar Bayraktar. Vokal eğer destekli. Nakarat için bakmak istemiştim. Tamam, bakarım şimdi ona bir daha. Ama genel olarak zaten parçan güzel ya. Bayağı iyi yapmışsın yani sen. Nakaratı nerede ki bu parçanın? Yani nakarat sözleri çok akışkan olmamış. Yani tam oturmamış, giriş daha iyiydi bence. Yapay zekanın en büyük problemi bu. Siz üretmediğiniz için eksiklerini göremiyorsunuz. Bu kayıt güzel ama bu çok sahte geldi be. Hiç sevmedim bunu.
Yani ben şahsen böyle şeylerde çok sıkılıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? O kadar bariz bir ototune var ki yani. Duymaktan rahatsız oluyorum. Maria Palayer, Reminente, Benidorm Fest 2024. Grand final. Maria Palayer Malta adına yarışandı değil mi Özgün? Doğru hatırlayayım. Çok sıkıcı ya. Evet. Hayır hocam, bu İspanya'nın geçmiş Ha bu şey. Flamenco. Evet. Temsil etti mi peki? Hayır hocam. Edemedim. Hep gitmiş ama olmamışlar. Haftalardır var ya, ben farkındayım böyle. İspanya'dan çok gönderiliyor ama çoğu gerçekten finale kalmayı pek hak eden şarkıcı da değiller. Yani hak etmişler orada olmamayı. Bu kadın da sen neden gitar çalıyor? Çaldığı gitar zaten yayına gitmiyor ki. Saçma sapan bir şey. Evet, görüntü. Gitardan kurtuldu. Amma bastıra bastıra. Çalıyormuş gibi tabii. Ya çalıyormuş gibi de çalmıyordu yani. Arkada çalan gitarı da çalmıyor. Ne kadar okurken bakın ne kadar. Ha! Yani öyle bir açıda yapıyor ki sesi tam böyle kavisli de almayıp bildiğim hafif böyle bir bağırmayla da karışık. Şurada. Ne gibi böyle. O güzel, ses rengi çok güzel, çok havalı. Çok böyle tutkulu her kelimeyi bastıra bastıra. Sata sata. Ben daha iyi söylerim diyen var, teşekkür ederim. Tamam Tayha, tamam. Süper Chat'e gönderdiysen bakacağım. Başka neler vardır? Güzel ama İspanyol kadınların sesi hep böyle sanki. Yok canım, o kadar da değil. Hepsi böyleymiş gibi. Hafif sürtone şu anda mesela. İskender Official hocam, rica etsem şarkılarımı analiz eder misiniz? Bildiğiniz gibi 17 yaşında biri olarak eleştiriniz çok önemli. Sevgili İskender, canlı yayına geleceğim diye bir sene önce sana söz verdik. Bir türlü sistemi kuramadık. O nedenle seni davet edemedim ama İskender Efe Ayhan. İskender'in yeteneğini çok iyi biliyoruz İskender. Canlı dinlerken yapalım ama. İsrarıma bir deri göreceksiniz hocam. Talih Ateş, peki tamam. Canlı görüntü Phantom Theta Zuzoku. Phantom Sita. Bu grup. Ado'nun ürettiği grup değil mi? Değil mi Özgün?
Yani şeye bakıyorsun mesela. Bir harmoni arıyorsun klasik. Onlar da yok. Karışık. Çok güzel yorum var. Nesi Abdullayeva diyor ki selam bu arada Nesi. Biraz cringe ama eğlenceli. Kostümler çok iyi. Acayip. Yani değişik. Seyirciye bakın bu arada. Mesela Özgün böyle bir şey dinlediğinde mesela armonilerin hiçbiri sana tanıdık gelmiyor değil mi? Geçişler falan böyle tekrar edebileceğin bir şeye de benzemiyor. Çok değişik. Tabii. Yani hani bildiğimiz bir armoni de yok hani böyle klasik geçişler falan. Böyle karman çorman bir melodik yapı gibi geliyor değil mi her şey? Değişik. Ya bir de bazı gruplarda şey var hocam. Aha. Dikkatini çektim bilmiyorum. Biraz farklı bir şey yapalım diye tamamıyla aslında kimliksiz bir şey yapıyorlar. O da var. Ya çok Amerika'yı taklit etmeyelim, İngilizleri taklit etmeyelim Doğru. diye yapılan şeyler de çok absürt duruyor bazen. Bak mesela yorumlara bak. Mesela diyor ki bir arkadaşımız dinlenecek gibi değil bence diyor Rosalinda. Bu kadar. Mesela hani biz dinlemek için uğraşıyoruz ya. Ya bu bitti diyor kapatıyor. Ya, müzikalci gibi hepsi zaten. Yalnız bütün şarkıcılar çok iyi. Onu söyleyeyim. Neden böyle bakıyor mesela bu kız? Hep bunda var bu kızda böyle bir şey. Neden böyle bakıyor mesela değil mi bu kız? Sence neden bakıyor Özgün? Bak, Yani şimdi yayına düşmesini bekliyorum da hocam. Evet şu gözleri böyle berartmış bakış. evet neden? Ya, mesela şey hocam, şöyle bir şey söyleyebilirim. Dikkatinizi çekmiştir. 130 metre yukarıda Celine Dion bir olimpiyat açılış performansı yapmıştı. Evet. Edith Piaf'ın şarkısı. Onu yapabilmek için Evet. Celine Dion ayna karşısında günlerce çalışmış kıyafetle. Allah. Yani mimiklerim nasıl olacak, bakışlarım nasıl olacak diye. Belki de işte bunlar böyle ayna karşısında çalışılıyor mu ondan da emin değilim. Ama bazen de böyle. Bak tanıyanlar var ama şimdi mesela Aslan diyor ki o kız korku içeriği çok seviyor hocam o yüzden diyor. Evet. Bak mesela karakterleri farklı. Dediğin gibi normal değil sanat mı değil. Herkes şokta şu anda. J-pop aranjeleri Mesela çok Adem büyük. hocam seyircileri büyülemek için demiş. Adem Kılıç hocam. İşte mesela Adem hocam çok selamlar bu arada. Bak başka şeyler de var. Bu aranjelere çok vakit harcanıyor hocam diyor. Mesela Japon müziğinde. O kesinlikle haklısınız. Bak şöyle ard arda bir Japon playlistleri dinleyin. Hepsi birbirinden farklı. Yani özellikle sanki bir şeye benzememek için çabalıyor gibi Özgün çoğu. Sözler de absürt bakın. Yani eğer izlemeye devam ediyorsanız Özgün, tamam mı? İzlemeye devam ediyorsan bir süre sonra o kaosa alışmaya başlıyorsun. Farkındaysan. Çok ilginç bir şey yani. Bu seni bir şeyin içine sokuyor da. Gözleriyle sözleri yansıtıyorlar diyen var. Animelerde böyle hareketler çok yapılır hocam. O yüzden bence güzel bak. Özellikle anime seviyorsanız direkt almaya başlıyor. Mesela kızın hareketlerine bakar mısın yani? Oyuncak gibi ya. Zaten Çok absürt. Buyur Özgün. koreografi hocam biraz şarkı sözlerine de uygun gidiyor. Tabii. Evet yani onu da çok özel çalışmışlar. Çok. Şimdi TikTok'a gireceğim. TikTok'tan bir istek gelmiş. Oradan da bakalım. TikTok'tan izleyenlere de çok selamlar.
Bakalım ne çıkacak karşımıza. Sertab Erener Sena çıktı. Şu ismini yazayım. Buket CPLN isimli bir arkadaşımızmış. Bakalım bulabileceğim mi seni? Evet, buldum Buket. Sen de burada dur. Şimdi. Tamam, sevdik. Teşekkür ediyoruz. Parçanın finali bile orijinal ya. Baksana şuraya. Gene o kızın gözler açıldı. Allah Allah. İlginç ya. Çok ilginç bak. Gerçekten ilginç yani. Kızların hareketleri de ilginç. Yani bunu kurgulamak da değişik. Farklı abi. Bana ilginç geliyor hep. Peki. Omar Rudberg, Simon Song. Live at Gala. Telifli. Ağır telif var. Ha, adam çok yakışıklıymış. Ondan takip ediyorsunuz siz. Ya çok deton oluyor ama. Bayağı sesleri kaya kaya şarkı söylemiş. Nasıl olmuş bu? Peki ben dinleyemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Aydan Bella. Ne durum ne? Gel. Bu ne güzel şarkıymış ya. Çok tatlıymış Özgün. Evet. Ya Eurovision'da iş yapar mı bilmem ama şarkı güzel. Adamın sesi de güzel, tekniği de çok güzel. Ama biraz bayık be. Hiçbir yere gitmiyor şarkı ya. Yukarı doğru çıkarken Nazan'a doğru. Üf. Of. Holding on to you after all of this time. It's you and only Yani güzel, hoş, tatlı. Şarkı hoş. Ama biraz uzun. Sen ne düşünüyorsun Özgün? Sesi de çok güzel adamın. İşte Ya zaten 3 Bir bay- dakika hocam, yani süre zaten belli olacak da. Ben kısaltacaklar. daha çok şeyi görmek isterim. Finaldeki, yani yarı finaldeki performansı nasıl olacak? Çünkü Malta Song Contest'te farklı olan bir düzenleme Eurovision'a gittiği zaman çok şekil değiştirebiliyor. Ha.
Ya Aranji değiştiriyor, koreografi değişebiliyor. Zaten Aydan da çok istiyor yani. 2022'de, 2023'te çok iyi şarkılarla da katıldı. Malta'nın ulusal finaline. Hı. O yüzden de çok daha üzerine düşüp de farklı düzenleme yapacağını, farklı koreografi çalışacağını orada daha devasa bir şey görebiliriz. Yani. Ha, Bir şarkının altyapısı var mı? Var. var. Bir yere kadar. Biraz sıkıcı gibi bir noktadan sonra. Güzel ama. Peki. Mesela Söyle Özgün, söyle, dinliyorum. dün akşam Moldova'nın şarkısı da çok eğlenceli bir şarkı. Viva Moldova. Hı hı. Mesela ondan da umutluyum ben. Ondan da bir ilk 10 bekliyor. Allah Allah. Çok eğlenceli çünkü. Genelde bu eğlenceli şarkılar ilk 3 yapıyor Eurovision'da işte. Bu sene zaten yıllarda. katılan da yok. Baby Lasagna oldu, Kari oldu. Geçen yıl işte şu Espresso Macchiato vardı. Ha, o tarz Bunlar ilk diyorsun. 3 yaptı hep. Bu yılda bir Moldova'dan, bir de uzun aradan sonra gelen Moldova'dan bir ilk 3 beklerim ben. Hamdi Bilgin analizi istiyorum 3 yıldır. Hamdi Bilgin. Kan dağılımımız haberim yok. Hayda. Hamdi Bilgin. Bir saniye. Hamdi Bilgin. Aman Allah'ım, kime niyet kime kısmet. Bu şarkılar ama bunlar hep telifli ya. Hamdi Bilgin'in canlı performansı da yok ki. Hamdi Bilgin canlı. Merhaba Bahri. Hamdi Bilgin. Hafız Hamdi Bilgin. Hangisi acaba? Bir Hamdi Bilgin var ama. Peki. Buket CLPN. Bakalım. Bilsen neler dönüyor Neler? şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para değiştirir insanları bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, sen unutmazsan. Yeteneklisin. Ses rengin çok güzel. You left no time to regret. Keep this in bed with this same old safe bed. Değişik bir sesin var ya. Buket. Ve yumuşak bir şarkı söyleme stilin var ama. Hayda. Sebebi belli, dermanı yaramda, arama doktor. Çaresiz derdimi batmaz, verdin teselli, beni unutmaz. Dermanı yayladı, sen Tabi bu olmamış tabii. Bu kadar nameli melodiler yok kulağında. Seviyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum. Peki. Hayda. Neler oluyor abi? Nereden nereye geldik? Allah kahretmesin. Bir saniye. Bir hesaba giriyordum. Yukarı kaydım. Haydi rezalet. Saçma sapan. Bu nedir? Bakalım. Abi TikTok dünyası ya. Of. Açılmıyor abi. Öyle kaldı sayfa Buket. Bakayım bir daha bulmaya çalışacağım. Bir daha gireceğim. Önden geçemiyorum ben. Bir dakika. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yeteneğini burada kullanmışsın. Tamam, şarkı söylemişsin, etmişsin. Hep gitarını da güzel çalıyorsun. İşte sosyal medya şarkıcılığını, sosyal medyada ses getirmenin, bir şeyler göstermenin eksik tarafı var Buket. Bu eksiklik de aslında senin
yani şarkı söyleme denen şey aslında sosyal medyada yapılan bir şey değil. Temeli böyle bir şey değil. Yani çünkü sosyal medyada neyle karşı karşıyasın? Karşında biri yok. Görebildiğin biri yok. Sen sadece bir kameraya şarkı söylüyorsun, onu paylaşıyorsun. İnsanlar oradan bir şey takip ediyorlar. İşte sen bir görsel paylaşıyorsun. Hani çok güzel gözüküyorsun. Hani ona göre ışık ayarlıyorsun. Kamerayı ona göre seçiyorsun. Yani bir sürü detayı güzel yapıyorsun ki insanlar o televizyon şeyde yani kamerada seni izlerken güzel ol ve senin kanalında kalabilsinler diye. Yani burada aslında iki tane hedef var. Kanalında kalsın, iyi çık ve iyi söyle. Bu üçü bir araya geldiği zaman aslında sana bir görsel nitelik kazandırıyor. Ama şarkıcılık böyle bir şey değil. Ya çünkü iletişimin hiç yok. Sen birini görmüyorsun, birileriyle bir iletişim kurmuyorsun. Onlardan bir enerji almıyorsun. Onlara şarkı söyletmiyorsun. Yani şarkıcılığın temelinde kamera karşısında söylemek yok. Bu sadece klip kısmı. Şarkıcının en temeli sahnede durup mikrofonun elinde insanlarla beraber şarkı söyleyen, onları eğlendiren, beraber iyi vakit geçirten kişi var aslında. Bu tam olmadığı zaman, yani bu taraf gelişmediği zaman diğer taraf aslında sadece kendini yavaş yavaş anlatıyor gibi oluyor. Yani emekler gibi bir davranışta buluyor ki sen çok da emeklemiyorsun aslında. Ama insanların beğenebileceği şarkıları yan yana koymaya başlıyorsun. Ama diğer taraf eksik. Diğer tarafın eksikliği bu tarafa yansıyor. Ben izlediğim zaman görüyorum. Çünkü sesini kullanırken senden geçemiyorum ben hala. Hep sade bir şekilde şarkı söylüyorsun. Oysa insanlara böyle şarkı söylenmez. Ya birinin karşısındayken böyle senden geçemiyorum demezsin hani. Senden geçemiyorum ben hala. Karşıya şarkı söyletmek yani birine şarkı söyletmek için senin ona bir enerji vermen ve onu harekete geçirmen gerekiyor. Ama video karşısında öyle bir davranış yok. Sende öyle bir davranış yok. Demek ki bu taraf eksik. Yani hep istediğim şey yani birçok kişide görüyoruz. Ne güzel gitar çalıyorsun. Kendini ifade edebileceğin bir yerler bulsan. Mekan olmasına gerek yok bunun her zaman yani. Sokakta bile olur. Canlı şarkı söyleyip birilerine söyleyebileceğin yerler bulmaya çalış Buket. Şarkıcılığını bu tarafta geliştir. O zaman daha iyi şarkıcı olacaksın. Yani o geliştirecek seni. Bu belli bir yere kadar sürekli bir döngü sağlayacak yani. Bunun döngüsü de bunun ötesine geçemezsin zaten burada. Sadece fikrim bu. Tebrik ederim. Yeteneğin var. Ay bir şeyleri kapattım durduk yere ama. Peki bu arada bir konuğumuz var demiştim yayın başında. Sanıyorum Aliyar geldi. Aliyar hoş geldin. Hoş geldin Aliyar. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seni hemen yayına alayım şöyle. Arkadaşlar da görsünler. Aliyar Kınık. Arkadaşlar. Aliyar şu an Almanya'dan bize bağlanıyorsun. Nasılsın iyi misin? Evet. İyiyim abi, sen nasılsın? Her şey Çok yolunda çok umarım. çok iyiyim. Aliyar'ı biraz tanıtalım size. Sizler de tanıyın arkadaşlar. Aliyar hangi şehirdesin Almanya'da? Abi ben Frankfurt tarafında kalıyorum. Frankfurt tarafındasın. Hı hı. Harikulade. Aliyar müthiş bir davulcu arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Tabii ki çok özellikle yurt dışında ses getirmiş. Çok değerli bir davulcu. Ama ben yıllar önce Oğuz abi vasıtasıyla seni tanımıştım. Oğuz Aksaç vasıtasıyla. Oğuz abi. Ben hem kendini biraz anlatmanı isterim. Bir de Frankfurt'ta Almanya'da bir müzik okulu açtın sen. Abi bir konservatuar değil mi? Açtığın yer. Aynen. Biraz anlatır mısın Ali Yar? Kendini de anlat biraz yaptıklarını da anlat lütfen. Nasıl? Nereden başlayayım abi? İstediğin yerden başla kısa yaşında- kısa. Kısa Tamam. kısa İki kısa kısa. yaşında iki yaşında bataryaya başladım. 4 Tamam. yaşında babam müzik akademisine, bizim Darmstadt'ta bir akademi var. Oraya yazdırdı beni. Orada işte ön eğitimleri almaya başlayınca bayağı bir yetenekli olduğumu öğretmen görüyor. Zaten Evet. babam da bunu biliyordu, onun için yazdırmıştı o zaman. Ondan sonra bateriyi seçtim. Zaten amcam da babamın grubunda bateri çalıyordu. Zaten sahnede büyüdüğüm için biraz da Evet. biliyordum. Evet. Öyle sahnede büyüdük. Ondan sonra işte devam ettim akademiye. Akademiden sonra 12 yaşında bir profesörden ders almaya başladım. Aynı zamanda ona da gittim. Akademiye giderken ayda 3 defa babam oraya da götürüyordu beni. Ondan sonra abi işte bayağı bir yarışmalar kazandım. Almanya çapında işte Avrupa'nın en iyi geleceğin en iyi bateristi oldum. Of. İşte 18
den aşağı olan kategoride yaş olarak 5000 kişiden. O zaman onu yenmiştim. Ondan sonra 21 yaşında abi Amerika'ya gitmeye karar verdim. Musicians Institute'da bateri okudum. Los Angeles'ta. Belki biliyorsunuzdur. Evet. Kenan abi, Kenan Doğulu'nun da mezun olduğu üniversite. Evet. Orada okudum abi. Ondan sonra son semestrerde Stanley Clark bursunu yendim. Stanley Clark bursunu yendikten sonra Aman Paris Allah'ım. Senfoni Orkestrası ile çalışmaya başladım. Oba. Japonya'ya gittik. Ondan sonra karar verdim geri Avrupa'ya dönmeyi. Ondan sonra Avrupa'ya geri dönünce abi ben bu okulda ve başka bir okulda doçent olarak çalışıyordum. Burada ama üniversite bölümü olduğu için de davul bölümünün de başkanı yaptılar beni. Yani patronu yaptılar. Ondan Evet. sonra gide bir gün dedim hani zaten bu benim hayalimdi. Kendi müzik okulumu açmak veya kendi üniversitemi açmak. Patronlara böyle bir fikrimi sundum. Patronlar da buna çok beğendiler. Zaten patronlar birisi 70 yaşında, diğeri de 55 yaşında olduğu için zaten emekli olmaya planlıyorlardı. Onların da çok hoşuna gitti. Dediler bugüne kadar böyle bizim çocuğumuzu birisine emanet etmek aklımızdan geçmedi ama sen bizim çocuğumuzu daha büyütebilirsin veya başka bir boyuta getirebilirsin diye bana cevap vermişlerdi. Öyle konuştuk, ettik, anlaşabildik ve bu sene 1. ayın 2'sine üniversite ve okul devredildi. Şimdi buranın dekanı oldum, sahibi oldum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hali hazırda bir okul vardı ve sen artık orada tamamen bir yönetici oldun, öyle mi? Aynen abi. 34 seneden beri okul var. Okulun ismi Future Music School. Future Music Okul School. Aschaffenburg'da, Frankfurt'ta yarım saat havalimanına. Burada 34 seneden beri yani kimler gelmiş buraya workshop vermiş? Böyle söyleyeyim. Michael Jackson'ın gitarcısı. O bayan. Evet. Sarışın bir bayan var. Hatırlıyorum. Mesela o gelmiş. Mike Stern'ler gelmiş. İşte Scorpions'ın gitarcısı gelmiş. İşte çok ama çok. Yani gerçekten burası Avrupa'da tanınan veya dünyada tanınan bir müzik okulu. Muhteşem. Tabii ki. Yani bu da Muhteşem. benim için Gel- onur verici. Benim de buranın sahibi olmam veya işte dekanı olmam benim Tabii için. ki. Tabii ki. Aliyar, biz bugüne kadar genelde hani Berkeley'de eğitmenlik yapan Türklerle tanıştık. Onlarla sohbet ettik ama ilk defa Avrupa'da, Almanya'da böyle bir seviyeye gelmiş bir müzisyenle karşılaşıyoruz. Ondan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz seninle. Harikasın. Ne mutlu bana abi. İyi ki varsınız gerçekten. Peki neler yapacaksın? Planların ne bu okulda şu anda? Yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı mı düşünüyorsun? Neler planlıyorsunuz? Var abi, evet, biraz modernleşme diye bir update yapmak istiyorum. Şimdi anneler babalar için biraz burada içeride bekledikleri zaman biraz bazı küçük şeyleri değiştirdim. İşte kahvesiymiş, suyumuş. Bunlar bizde biliyorsun normal Harika. normal olduğu için eskiden böyle değildi ama öğrenci konserleri planlıyorum. Workshoplar planlıyorum. Zaten pazar günleri bağlama dersi de verdirmeyi planlıyorum. Onu da Bir saniye, bizim burada okulda hangi enstrümanlar vardı? Bağlama falan var mıydı daha önce, yoksa sen mi katmayı Yok abi. düşünüyorsun? Ben onu ilave edeceğim. Neler vardı? Vokal. Vokala da bir güzel bir vokal eğitmeni varmış Türkiye'den. O da aklımdan geçmedi Emre Yücel'in diye. Atlar geliriz ya Ali. Süper olur vallahi, ne demek. Vokal, bas gitar, elektrik gitar, akustik gitar, bateri, piyano, stüdyo eğitimi, armoni, armoni teori de var, evet. Saksofon. Saksafon. Bunlar olan dersler. Ama planladığım dersler bağlamayı planlıyorum pazar günleri. Vay. O yılda bir kere burada çok güzel bir tiyatro var Aschaffenburg'un. Orada bir güzel bir öğrenci konseri planlamak istiyorum. Yaz etkinlikleri, işte küçük etkinlikler dışarıda burada, işte open house
herkesin böyle bir gün gelebileceği, okulu görebileceği bir gün de planlıyorum. Ama Hı hı. bunlar yavaş yavaş. Yavaş Bugünden yavaş. yarına olmadığı için maalesef yavaş Kesinlikle. yavaş. Kesinlikle. İşte okuma, burada üniversiteye gidildiği zaman şu anda e, devlet tarafından kabulleniyor. Evet ama Evet. öyle bir belge, onu da başvuruda bulunmak istiyorum. Belge, yani eline belge geçtiği zaman %100 devletten tanınmış olması Hı için. hı. Anlıyorum. Böyle şeylerle çabalaşıyorum ama biraz zamanımı alacak. Çünkü Zaman burası alacak. Almanya. Buradan bugün ve yarın hemen olmayan bir iş. Aliyar Burada peki... Almanya kağıt kürek demek. Ya çok güzel, çok güzel. Peki Aliyar, sen birçok şarkıcıyla da çalıştın. Birçok kişiyle de sahnesinde beraber oldun. Bunlardan Çalıştım abi, evet. kimler var ve hani nasıl tecrübelerin oldu? Çok kısa böyle bir ondan da bahseder Abi, misin? Çok yani Türk sanatçılardan bayağı bir çok sanatçılara çaldım. Yani 7 senede yok 7 şimdi 8 sene oldu. 8 sene 8 oldu. seneden beri Oğuz abiyle çalışıyorum. Oğuz Aksaç'la. Tabii ki. O zaten burada yeri var. O çılgın adamın. Çılgın. Güler Duman'la çok Aha. çalışmıştım. Haktan abiye çalmıştım Almanya'da. Hı hı. Arkadaşım Muhammed Ali Evci vardı. Ona Biliyorum, çalmıştım. biliyorum evet. Abi çok aklıma gelmeyen belki bir Aliyar, işte Türkiye'den Almanya'ya gelen herhalde bütün şarkıcılar seni buluyorlar orada bir kere. bilmiyorum. Onlar mı beni buluyor? Ben onları buluyor bilmiyorum abi. Harikasın, harikasın. Aliyar, başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Frankfurt'ta Future teşekkür Music ederim. Akademi. Bulun, Aliyar Hoca'nın olduğu yere gidin. Eğitiminizi alın. Avrupa'nın neresinde olursa olsun gelip çalışabilirler herhalde seninle. Tamam abi %1 milyon. İnşallah biz de oralara gelirsek seni ziyaret etmeyi büyük mutlulukla isteriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza geldiğin Ben için. teşekkür ederim abi, sağ ol. Hepinize mutlu Süper. pazarlar, görüşürüz. Harikasın. Bye bye. Görüşmek üzere. Bye Görüşmek- bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye sevgiler. Peki sevgili arkadaşlar, Aliyar Kınık'ı konuk aldık. Aliyar Kınık ve neden konuk aldığımızı da söyleyeyim. Olur da yurt dışında böyle çalışmalar yapmak istersiniz, kendinizi geliştirmek istersiniz. Ya burada nereye gideceğiz, ne edeceğiz derseniz de Aliyar böyle bir girişimde bulunmuş Özgün ve Almanya'da bir müzik okulunun artık ve müzik okulu konservatuar seviyesinde müzik okulunun yöneticisi olmuş bir Harika. Türk'le karşılaşıyoruz. Hani bunlar küçük şeyler gibi gözükebilir ama değil. Hani böyle çünkü bir şeyler yapmak isteyen kişiler arıyorlar ya birilerini. Ne yapacağız şimdi diye. Bir yol olsun diye ben de hemen Aliyar'ı duydum. Oğuz abi bana söyledi. Dedi böyle bizim Aliyar dedi. Böyle bir çalışma yapıyor. Ben de hemen konuk etmek istedim. Sağ olsun geldiği için. Peki. Harika. Kaldığımız yerden devam edelim. İlhan Şeşen. Daha önce hiç analizini yapmadık. Sarı Sıcak'ta yayınlanmış bir kayıt. Allah rahmet eylesin bu arada. Çok müthiş bir şarkıcıydı. Müthiş bir müzisyendi her şeyden önce. Yani bilmiyorum bir Türkiye'deki insanların herhalde onunla büyüyen, onun müziğini duymayan yoktur. Ve çok ilginç bir şekilde İlhan Şeşen'in kariyeri, hani bugünkü gençler bileni vardır, bilmeyeni vardır. İlhan Şeşen'in kariyeri çok ilginç. Ya büyük bir bölümü aslında tabii ki tanınıyordu ama patlama yaptığı dönem neredeyse 50 yaş 60 yaş arası döneminde. O da ilginç değil mi Özgün? Yani kariyeri belli bir yaşın üzerindeyken çok büyük bir noktaya Evet. ulaştı. Ve ondan sonra yaptığı albümlerde çok acayip albümlerdi. Yani hani bütün ortalığın sallandığı ben bir 3-4 sene hatırlıyorum. Nefes almadan. Ya. Yani şeyi hatırlıyorum Özgün hani. Islak etti la 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 la. Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm. Mesela acayip patlamış parçalar. Çok fazla parçası var. Bu arada şeyle beraber işte Levent Kırca ile beraber meşhur Olacak o kadar. olacak o kadar olacak Gün olacak o doğarken de. kadar inanılmaz gerçekten hani Türk müzik tarihinde Türkiye'deki müzik tarihinde çok önemli bir yeri olan ve olacak olan bazı insanlar ölmez ben hep bunu söylerim yani işte Barış Manço kaç sene geçti abi üzerinden yani 27-28 sene oldu buradan gitmiş gibi değil
Gittiği için özlüyorsun ama aramızda yaşamaya devam ediyor. Çünkü öyle eserler bırakmış ki o eserler bir yere kaybolmuyor yani. O hep insanlar o eserlerle büyümüşler. İlhan Şeşen de öyle. Farklı bir sesi var. Dinleyelim. İnşallah canlı performanstır bu. Canlı. Kadroda harika bu arada. Sen türkülerin söylediği de vardı abi. Serhan Yastıman falan çalıyor galiba. Bayağı. Ne kaldı geriye zaten bir sürü boş hatıra. Yaşamak değil ki bu, görüntüler var adeta. Genel olarak dinlediğiniz zaman böyle tam seslere oturmayan bir vokal duyarsınız her zaman. Yani İlhan Şeşen acayip müthiş entonasyon olan bir solist hiçbir zaman olmadı bence. Ama yaptığı müzik ve okuyuş tarzı ilginçtir. Mesela biz şöyle nasıl anlatmaya çalışayım size. Eğer bir şeyi yaparken vokal mesela bize gelir bir öğrenci atıyorum der ki ya hocam işte ben şöyle bir name var. Onu yapmaya çalışıyorum falan ama çok zor oluyor yapamıyorum ama deniyorum. Ve mesela o yapamadığı haldeki kayıtları kaydetmeye çalışır Özgün. Mesela name yapmaya çalışarak kaydeder ama olmayan haliyle. Biz de deriz ki ya sen bunu olabildiğince düz söyle, temiz söyle, sade söyle. Çünkü onun da bir dinleyicisi var ve sen yapamadığın bir şeyi yapmaya çalışarak değil yaptıklarınla var olarak çok daha kolay şarkı söylersin. Şimdi İlhan Şeşen dikkat ederseniz nerari da 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 dümdüz şarkı söylüyor aslında. Ama o düzlüğün içinde size yorumlarla ufak vibratolarla sürekli bir duygu veriyor. Dikkat edin. Sana gülüm demiştim ya, hani bu son demiştim ya. Hani bu son demiştim ya. Ya parçalar herkes biliyor ayrı mesele. Sana gülüm demiştim ya. Tamamen boğazında kalıyor. Dedim ya müthiş şarkıcı tekniği olan veya müthiş entonasyonu olan bir şarkıcı değil ama çok güzel besteleri olan ve direkt. Belki de en güzel tarafı bu bestelerin en büyük karakteri de yazdığı sözlerin kalitesiyle de alakalı. Yazdığı sözler o kadar direkt ve kolay ulaşıyor ki size. O nedenle Barış Manço örneğiyle de çok benzeşen bir şey. Barış Manço'nun da öyle bir tarzı vardı çünkü. Çok direkt sözler söyleyen. Kısa bir sözdür ama size kolay geçer gibi. Hani bu son demiştim ya. Yani vibrato da yok bakın. Hep beraber. Sarılınca sahilde titreyen, sevişince benimle sabahlara dön. Gideceksen eğer gelirim diye bir daha geri gelme. Ya bir daha geri gelme. Diksiyon acayip dikkat edilmiş. Elde ne varsa sende kalsın. Umurumda değil eller alsın. Umurumda değil eller alsın. Tam konuşur gibi yazılmış besteler. Ya İlhan Şeşen'in tabii en önemli tarafının bestecilik olduğunu unutmamak lazım. Kesinlikle unutmamak lazım. Çünkü o söz ve beste kullanışı size en samimi ve kolay gelen şey. Kendi yaptığı beste tarzı kendi okuyuşunu kolaylaştırıyor. Hikaye o. Kolay bir şey değil. Yani kolay olmayan kısmı bu zaten. O kadar zararım olsun varsın. Geri hiçbir şey verme. Bir daha geri gelme. Şarkı çok güzel. Genel olarak zaten İlhan Şeşen'in Gülden hikayesi. Size yaptığım ilk Bu en son konserleri bunlar ama. böyle gül Bayağı böyle koyu bir renk, bas bariton harfi artık. yapmıyorum Yaşlılık döneminde daha da koyu bir renk tabii ki. madem gitar çalıyorum. Plak Ama hikaye galiba bu ya. bitmiyor ki şu dünyada bir tek arzum. Öncecik biraz daha Burada bir hikaye anlatıyor ama ya. Tam İlhan Şeşen canlı desek bakalım başka neler çıkar. TRT Müzik'te bir canlı akustik performans. Sensiz olmaz ya. İnanılmaz bir şarkı değil mi şu ya? Ben ilk dinlediğim günden itibaren beni vurmuş parçalamıştır bu şarkı yani. Çok severim abi. Kolay. Çok kolay ama
Ya zaten hikayesi o Özgün. Bir şarkı ne kadar kolay gibi görünen duyguda olursa o kadar Ya. çabuk alınıyor. Bunu yapmak çok zor ama. Kolay gibi gözüküyor sadece. Yani sadeliği bulmak çok zor. Hani şeydir yani, maniler çok biliyorsun. Bizim edebiyatımızın çok önemli bir yeridir mani. Çok sade bir şeydir mani. Kolay bir şeydir ama herkese hitap eder gibi. Böyle Gelsin. bugünlerde böyleyim. İster kal ister git. Tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Yakıyor ya. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Perişan eder adamı ya. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Çok güzel değil mi ya? Şu kadar bir melodi. Name yok. İçinde arabesk yok. Hani acitasyon yok. Yok oğlu yok. Hiçbir şey yok. Sade bir hikaye var. Hani gösterdin aşkın ucunu, öyle bırakıp gittin. Bana attın sıçı, davayı ben kaybettim. Mesela çok yalın ve net, hep o maninin hissini veren. Ama müzik, gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçu, davayı ben kaybettim. Tane tane, ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sanki bir yalvarış gibi de var. Çok acayip. Ne? Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Üf. Ah olmaz, olmaz, sen Ya bazı işte şarkıcıyı şarkıdan ayıramıyorsunuz. Yani şarkıcı sesini besteleriyle var etmiş. O nedenle yayının başına geri dönün. Özgün, bu yayın adı bu olsun. Not alayım hocam. Evet. Sesi besteyle var etmek diyelim bu yayın adına. Çünkü hani bu çok zor bir şey. Ama yayın başında anlattığım buydu. Yani siz birçok cover şarkı söyleyebilirsiniz. Sesinizi hep onlarla göstermeyi deneyebilirsiniz. Ama kendi sesinizi eğer bestenizle, kendi duygunuzla, sizle ifade etmeyi başarırsanız, o zaman işte böyle İlhan Şaşan gibi bir efsane oluyorsunuz yani. Kaç yaşında mesela bu kaydı yaparken, değil mi? Yani etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Çok acayip bir şey. Yani ömrünüz boyunca müzik yapma şansına sahip oluyorsunuz. Böyle bir şansı kim verir size yani? O nedenle 20'li yaşlardaysanız, hatta 15'li 16'lı yaşlardaysanız lütfen kendi müziğinizi bulmaya çalışın. Kendi söz öbeklerinizi bulmaya çalışın. Diksiyon çalışın. İyi diksiyonunuz olursa kelimeleri de Türkçeyi doğru ifade eder bir şekilde kullanıp bestelersiniz. O zaman işiniz daha kolay olur. Yoksa hep böyle bir şeylerden aparma, bir şeylere benzeyen şeyler çok kısa sürede var olup ve yok olur. Uzun yıllar sizi taşımaz. Ve taşımıyor da. Türkiye'de kurulan çok şey, çıkan çok şarkıcı, çok grup bir süre sonra tamamen yok oldular. Hiç geleceğe taşınmadılar. Ama işte bunu var etmeyi başaranlar, tamamen bunlara dikkat edenler, özellikle bakın diksiyona çok önem veriyorum. İlk defa yani İlhan Şaşan'la diksiyonun önemini konuşabiliriz. Mazhar Fuat Özkan'da da vardır. Çok benzer ekollerdir. Yani Türk insanına müzik yapacaksanız
Bu çok kritik bir noktaya geliyor. Çünkü Türkçeyi iyi anlaması gerekiyor karşıdakinin. O bütünlükle beste yapıp sesinizi de defosuyla, eksiğiyle, eksiksizliği hiç önemli değil. Sesinizin büyüklüğü de önemli değil. Yani Yan Şeşe'nin burada söylediği aralık bir oktav civarında bile değil tam belki. Ama ifade ettiği duygu kocaman. Müzik ne için yapılıyor ki sanki yani? Geçen haftalarda söylemiştim. Bir işi bir yarışma aracına çevirdiğiniz zaman işte o sesi çıkarayım. Ya yayın ortasında dinlediğimiz İspanyol şarkıcı flamenco söyleyen. Çok güzel. Sonuç? Harika falan performans. Ya sonuçta onu alıp yaşatıp saklıyor musunuz yani sizle beraber? O bir hikaye taşımak zorunda. Gerçek bir hikaye olmak zorunda. O başka bir şey. Dinlemesi çok zevkli. Böyle insanı dinlemek değil, konserlerini izlemek lazım. Allah rahmet eylesin. Ama dediğim gibi bazı insanlar Ya. ölümsüz. İlhan Şeşen ölümsüz bir şarkıcı. Buyur Özgüncüm. Benim de hocam bir 15 dakika falan baş başa sohbet etme imkanımız olmuştu. Çok naif, çok sakin konuşan bir insandı. O zaten müziğine yansımıştı. Öyle. Hiç ben yüksek sesli konuştuğunu görmemiştim. Hatta işte orada daha çok sizden söz etmiştik o konuşmamızda da. Sizi anlatırken falan böyle heyecanı vardı ama asla onu yükselmiyordu. Evet izliyorum, takip ediyorum. İşte şans. Sohbetlerini falan diyordu. Biz de artık ne diyelim. O tam böyle pandeminin öncesiydi hocam. Sivas'tan sonraydı. 2018. Öyle bir konuşmamız olmuştu. Röportaj için sözleşmiştik. Daha sonra işte kanser sürecinde o iptal oldu röportaj. Evet. Yapamamıştık. Evet, mekanı cennet olsun. Saygıyla anıyoruz tabii ki. Evet, Muhammed Buhayri, Mısır televizyonunun bir numaralı okuyucusuymuş. Resmi okuyucusu. Yayın başında göndermişlerdi. 8 dakika. Bu kadar dinleyebilir miyim bilmiyorum. Girelim bakalım. Bir yerde bitiririz. Ne kadar tez bir giriş. Evet, Mısır devlet kârisi. Bayağı tiz bir ton. Ama bu teknik olarak çok yorucu bir okuyuş. Çok fazla boğaz. Dikkat edin zaten sürekli şu şekilde boynunun üzerinde bir hareket yaparak okuyor. Ve gittikçe ses aslında düşüyor. Ve aşağı doğru iniyor. Çok yorucu. Yani bu şekilde okuduğu sürece mesela sesi tam çatlayacakken bir kırılma yaparak onu toparlıyor. Çatlama yerinde kırılarak bir name çarpması yaparak geçişleri yapıyor. Ve hani mesela başta bir Abdülsamet falan gördüm. Abdülsamet böyle okumuyor. Hiç böyle okumuyor. Yani boynunun üzerine binerek bir okuma yoktur Abdülsamet'te. 2 kere 3 kere dinleyip analizini yapmaya çalışmıştım. Hiç böyle bir şey yok onda. Onda postür hep korunur. Postür korunur. Yani boyna binerek diyafram alırsınız yani şu pozisyonda ama sürekli böyle okursanız da bu gittikçe ses sanki buraya düşüyor gibi bir hisse taşırsınız. Yani postürü nefesi iyi alıp korumak zorundasınız ki ses ön bölgede toplansın. Burada ön bölgede eğer biraz dururken gırtlağa düşüyor ve zamanla yoruluyor. Ben dinlerken bakın aşağı doğru düştü sesim.
oldu burası. Evet, bütün sesleri verirken net, güçlü bir rengi var. Ama postüründe çok beğenmedim. Yani sen kimsin beğenmedin diyeceksiniz de. Yani devamlılığı zor bir şey. Ondan beğenmedim. Yoksa okuyucunun okumasına ne diyebilirim? Çok iyi okuyucular. Bunlar elit seviye okuyucular. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك Bir de hiç dikkat ederseniz çok sert okuyor. Sert bir okuyucu. Okuyucu sertliği, keskin ve net sesleri seven bir okuyucu. Bu arada Ne buyur Özgüncüm? Bu arada hocam Fatih demiş ki bu 40 dakikalık bir videonun son 8 dakikası. Son 8 dakikası. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Alt seslerinde bile gördüğünüz gibi hep keskin ve sert okuyor. Hiç yumuşak renk yok. Belki ifade eden. Hep kullandığı yerler o kadar keskin ki. İlginç bir renk hakikaten. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
Keşke geldi. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Çok orijinal. Farklı bir okuyucu. Tekniği de farklı. Yani 40 dakikalık bir kayıt. En son bölgesi, en son 8 dakikası ama aslında çıktığı tiz renkler, bütün sesini kullanışı genel olarak yani güzel. Nasıl diyebilirim? Temiz ama bir şey var yani. Çok sert bir okuyuş var. Alt sesinden üstüne kadar benim en ilginç tarafı şu. Mesela sesi her yorulduğunda, her mesela alt bölgeye iniyor, sesi yoruldu. Orada böyle bir çarpma kullanıyor. Bu çarpmayı yaparak sesindeki o yorgunluğun görselini geçiştiriyor. Size farklı şekilde sunuyor o yorgunluğu. Yani yoruluyor aslında ama onu size çarpmayla gösterip çok güzel bir şekilde kamufle ediyor mesela. Çok iyi kamufle yapan bir ses. Tizleri çok sert, kuvvetli, net. Girişte birazcık şey vardı fakat hani ilginç. Sesine sağlık, ne diyebiliriz? Farklı ama. Benim bugün mesela tiz olsa da yumuşak renkler vardır böyle yani. Abdüssamed'de mesela tizler çok parıl parıl tizler var ama daha yumuşak. Daha uzun süre dinlenemeyecek. Bu sertlikte bir okuyuşu uzun süre dinlemek çok kolay değil. Değil çünkü çok yoğun ve güçlü bir şekilde okuyor. Artık o bilemiyorum. Benim düşüncelerim böyle. Peki. Peki. Devam. Şimdi biraz süper chatleri toparlayayım. Kalanlar vardır. Şimdi bakalım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Exo üyesi Bakyon'un analizini yapar mısın hocam? Full kayıt. Ya bu Bakyon'u kaç kere yaptım ben ya? Hocam siyah beyaz efektli olan şarkıyı açabilir misiniz? Oba Z4R. Başka bir şey mi? Halil Yağcı, Ahmet Kayhan, Halil Yağcı. Hocam tek bir yaptık. Tamam. Hocam linki atıyorum. Lütfen alın son param. Dimaş nerede attığın şey ya? Özgün sen gördün mü attığını Dimaş'ın? Geçen hafta da böyle yaptı bak aynısını. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Ben mi anlamıyorum Özgün? Ilgın sıraya kayın. İsteyeceğim. Bir istese ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Haftalardır böyle atıyor çünkü Dimaş. Ben hiçbir şey almıyorum. Sevgili hocam rica etsem benim sesimi ve bestelerimi de analiz eder misiniz? Teşekkürler. Ilgın Sıla yazarak kendime ait bestelerime ulaşabilirsiniz demiş. Tabii Sıla'cığım. Bakmaya çalışalım. Özellikle kendi besteleri, kendi ürettiği şeyler olan insanlara bayılıyorum. Saygı duyuyorum. Allah'ım yarabbim gene saçma sapan şeyler ekranda. Peki. Bu nasıl bir link? Ilgın Sıla yazınca çıkacak öyle mi? Ilgın Sıla. Sen öylesine link yazmışsın hani. Ilgın Sıla Kayın. Sen misin Ilgın? Ilgın Sıla. Ya illa para mı atmalıyız bize de bakın. Ahyon. Hayır Ahyon yapmayacağım. Para atsan da yapmayacağım. Parayla ilgili bir durum değil ya. Bir sürü para atan var. Herkesin para attığını analizini yapmıyorum ki. Ilgın Sıla Kayın. Doğru kişi miyiz? Burada bulduğum. Lütfen bir yazsın. Yanlış bir şeyler yapmayayım diye. Lütfen. Japon şarkıcı Yuri. Bir saniye durun bekleyin ya. Alıyorum yavaş yavaş alıyorum. Kaçmıyorum buradayım. Yayın bitmiyor. Bir yere kaçmıyorum daha erken. Japon şarkıcı Yuri. Bayağı Japoncu var ya bu ara. Eskiden zaten Çin pazarı yoktu biliyorsunuz. Japon pazarları vardı. İstanbul'da bu kaside okumaları neden bitti? Bir watch kaydı gelmiş. Altın Sesler 14. Bilmiyorum. Belki devam ediyordur. Biz kaçırıyoruzdur. İsmail Biçer Hoca'dan müthiş kaside. Hocam niye almadınız beni? Talha Ateş görmedim. Tatlı bir çift bırakıyorum hocam. The Bird
The Brawl Family. Birdle diye ne okuduysan Music AX. Tamam, yeni turu alıyorum. Zevkli kayıtlar. The Brawl niye diyorum ya? The Brawl Family. Dargın. Niye baktın? Ne yaptım ben ya? Böyle saçma sayılara basınca gidiyor kayıt. Benlik bir mesele yoksa çıkıyorum hayatından bu akşam derhal. Artık beni kötü hatırla. Çok güzel bir soprano renk. Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa. Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları. Seni unutmam Nefis. denen şey göğsümün bıçakları batar. Bazen fena. Çok temiz bir tutuş, nefis bir vibrato. Belli ki eğitimli bir vokal. Niye baktın dargın dargın? İşte cover yapmanın en kötü tarafı da bu. Biz şekle uymaya çalıştığı için o gidiyor, duygu gidiyor. Güzel okuma var ama duygusuz. Bu nakarat düşüyor böyle. Neşene ilahlar gibi tattın. Niye baktın dargın? Ve hiçbir zaman bir Zeynep Bastık coverında kendi ses karakterini ortaya koyamıyor şarkıcı. Mümkün değil ki böyle bir şey zaten. Mantık dışı. Kendi şarkıları var mı acaba? Allah Allah, ne oluyor ya? Niye bastın hiçbir şey çalışmıyor abi bugün? Ha? Yonca Oledi söylüyorlar. Bir sigara içimlik. Sultaniyegah. Hüsran. Hep cover tabii. İşte dedim ya, bir noktada şeye gelmesi çok kötü bu işlerin. En sevmediğim şey yani. Bunu chatte de yazıyordu arkadaşlar. Yani duyulabilmek için cover yapmak zorundasın ya. Cover yapa yapa bir süre sonra artık duyulmayı geçiyor iş. Onun içine takılıyorsun ve kalıyorsun. Ve daha öteye gidemeyecek hale geliyorsun. Yani en kötüsü de bu. Oysa ki kendi üretimleriniz şart. Ben cover yapan kişilere de söylüyorum yani. Çalıştığım öğrencilere de söylüyorum. 5-6 parça attınız cover. Tamam, belli bir şeyi buldunuz. Mutlaka araya bir kendi şarkınızı atın ya. Bir kendi üretiminizi atın yani. Onlar da arada dinlensin. Onları da arada dinletin. Altyapı üzerine. Şamdanları dağlarında eski zaman sevdalarını. Sözleri unuttum. Pardon. Şamdanları La sesini çıkarmak için nasıl ayırdı? dağlarında Bence gülerek. eski zaman sevdalarını. Başlar ay doğarken Ken. Cover yapmak. Abi ben bu cover olayından artık bıktım, biliyor musunuz? Vallahi bıktım yani. Şarkıcının hiçbir şekilde sesinin karakterini göstermiyor çünkü bir şeyden sonra. Artık bambaşka bir şeyin içine dalıyorsun. Ve o dalınan şeyin içinde yani iyi cover okumaya değer vermek ne kadar değerli onu da bilmiyorum yani. Siz ne hissediyorsunuz? Ben fikrinizi merak ediyorum. Özgün. Ne düşünüyorsunuz mesela? Gizem, sen ne düşünüyorsun mesela? Chat ne düşünüyor? Hakikaten merak ediyorum yani. Çünkü insanları değerlendiremiyorsun ki. Karman çorman bir şeye dönüyor bir şeyden sonra. Ya biz çok doyduk. Artık binlerce cover dinlediğimiz için bize farklı gelmiyor hiçbir şey. Üç aşağı beş yukarı hepsi birbirinin aynısı yani. Ama şey de var hocam tabii. Grup galiba yabancı bir ülkede yaşıyor değil mi? Bilmem. Ya galiba sokak müzisyenliği yapıyorlar farklı bir ülkede. Çünkü gördüğüm kadarıyla az önceki insanlar da daha çok Türkiye'de olmayan tipolojide insanlardı. Hı-hı. Yani eğer mesela atıyorum İsveç'te yaşıyorlarsa orada cover yaptığı zaman daha dikkat çekici olabiliyor. Çünkü onların kulağına farklı geliyor. Özellikle sokak müzisyeniyseniz. Ama Türkiye'de o doygunluk bir de bir kıstas,
kıyaslama imkanı. İşte az önce o Emircan Zeynep Bastık şarkısında olduğu gibi. O kıyaslama farklı bir sonuç getiriyor bizde. Çünkü biz onun çok iyi şeylerini görmüş oluyoruz coverlarından. Ama yabancı bir ülkedeyseniz, bir de sokak müzisyeniyseniz o ülkede daha dikkat çekici olabiliyor. Daha çok gelir elde edebiliyorsunuz sokakta da. Bilmiyorum ya, bir garip. Bir şeyden sonra çünkü o söyle Gizemciğim, sen de söyle. Hocam bana göre herkesin, her milletin kendine has bir varoluşu var, kendine has bir kültür var ve bu yüzden de ne bileyim her insanın kendine ait yaptığı bir müziği var içinde var olan. Bir yerden sonra bu herkesin kendi müziği olmadan dışarı çıkıyor ve insanlar o içindeki müziği kaybediyorlar bana göre. Allah Allah. Yani ne önerirsin mesela? Yani hocam illa şarkıyı beste yapmak zorunda değiller. Küçük bir dörtlük yazmaları bile yeterli aslında. Yani bu şeylere başlayabilmek için. Hani sabahtan beri konuşuyoruz maniler vesaireler. Onları yazmak çok da zor değil aslında. Sadece kendinizi böyle birazcık doğayla iç içe götürüp bütün bu teknolojik şeylerden uzaklaşmak yeterli. Farklı bir bakış açısı. Ama yani sonuçta ben şeyi düşünüyorum. Şu an izleyicilerden herhangi biri bir cover kanalı açmak istese veya şarkı söyleyip biraz sesini duyurmak istese mecbur cover söyleyecek. Yapacak hiçbir şey yok. Oturacak coverlar söyleyecek bir sürü. Ya bu başka bir yol yok. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Böyle bir şey olur mu abi? Bu nasıl bir şey noktası yani? Hani Kayağı'nın bugün var olup coverlar söylediğini düşünün yani önce. Önce bir cover söyleyeyim de sonra Nilüfer'e şarkı ulaştırırım gibi bir yol düşünün. Nasıl olacak bu yani? Mümkün değil ki böyle bir şey üretemez. Çıkmaz yani bundan o. Yani ama çoğu star da hocam coverla başladı müziğe. Aslında. Mesela Aranjmanlarla başlandı. Mesela Ajda Pekkan. Ajda O da Pekkan. cover sayılır. Yani yabancı şarkıları Türkçe söz yazıldı. Ama Ajda Pekkan'ın oturması ya da Kayahan'ın oturması, Nilüfer'in oturması ilk albümlerinden sonra oldu. Çünkü ilk albümlerinde genellikle cover tercih etmediler. Şimdi mesela şeyi düşünüyorum ama Ajda Pekkan'ın olduğu dönemi düşün. 1970'ler. Yani böyle bir çoğunluk yoktu. Milyonlarca şu an şarkıcı var ve sosyal medyada hepsini görüyoruz. Doğru değil mi? O dönem Evet. az olan şeyin içinde kendini göstermek bir kolay. Mesela bugün Ajda Pekkan 18 yaşında olsaydı. Bugün. Yeni Evet. çıkıyor olsaydı piyasaya ne olurdu acaba? Yani %99 cover şarkıları çok farklı yorumlayan bir tip görürdük. Çünkü Ajda hep ona odaklandığı için hayatında. İşte Ya diyorum bugün ya. tabii 80 yaşında artık altı nesil geçmiş. Şeyi diyorum Altı ama. nesil müziği görmüş ama Mesela bugün ilk ben Z kuşağı olsaydı yine o farklılığı gösterirdi gibi geliyor. Biraz o işten gelen yetenek. belki. Ya buyurun. Belki. Ama çok farklı olan çok ses var. Hiçbiri istediği yere ulaşamıyor. Yani mesela Emircan İrek hiç cover yapmadan geldi piyasaya. Yani bak o şimdi. Hangar'da bile Tamam. hiç cover yapmıyordu. Süper. Bak mesela böyle ilginç örnekler de var. İşte o zaman Emircan İrek'i nereye koyacağız? Bu bütün formüller arasında. Dolu Kadehi Ters Tut. Hiç cover yaptığını gördünüz mü mesela ünlenirken? Yok. Bu yolu açan Türkiye'de Zeynep Bastık. Heh. Bu. Ondan önce Feride ile Akın. Sura İskenderli. Bak bunlar yaptılar bunu. Yani sosyal medyada cover söyleyip ünlü olma dönemi onların dönemi. Onların başlattığı şeyler bunlar. Bunun ardına böyle bir noktaya ulaştık biz. Yoktu böyle bir şey yani. Bu kadar çılgınca cover yapan insanlar yoktu. Bir de bir uygulama vardı hocam. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Simule. Simule'de de herkesi cover yaptırmaya alıştırdı. O uygulama. Herkes Bir cover yer yaptı. hatırlarsınız oradan bir sürü analiz geliyordu. Altyapılar vardı. Evet, O altyapıların evet, üzerine evet. okuyordunuz. Şimdi Ilgın'ın kanalını buldum. Ilgın bir şeyler atmıştı. 14 yaşındayım demiş. Gerçekten. 14 yaşımdan beri beste yapıyorum. Hadi bakalım Ilgın seni dinleyelim. Bu cover. Sevmemeliyiz. Mesela belki de biz o şive Sena Şener'den kaptığın şive senin. Çok güzel şarkı söylüyorsun ama burada birebir onun şivesiyle söylüyorsun bir noktada. Okey. Daha çok gençsin. Çok şeyi taklit ederek geliştireceksin ama bundan kurtulman gerekecek. Çünkü o ona ait zaten. Sevmemeliyiz. Dediğim buydu ya. Yayın başında anlatmaya çalıştım ya. Yani
İlhan Şeşin ne güzel bugün çıktı karşımıza ya. Ne şanslıyız Özgün. Yani çok güzel diksiyonla Türkçe konuşabilen şarkıcılar varken neden biz bu kadar takıldık böyle şeylere? Bu da bir delilik yani. Manyaklık yani. Bundan kurtulamıyoruz yani. İyice düştük içine. Ya işte az önce dediğiniz gibi Big Five'da sürekli artikülasyon problemleri çözülmeye çalışıyor ya. Ve çözülmüyor. Herkesin ağzına Hala yapışmış öyleler. Hala öyle. nameleçilik. Melisa şimdi ben arabada sürekli manifest açıyoruz biz yol boyunca. Manifest dinliyoruz okula giderken falan. Yani neler duyuyorum ben. Neler. Yani hiç yok zaten. Yok. Yani çünkü o şarkıcılar da o genç kızlar da yabancı şarkılar dinleyerek büyümüşler. Çoğunluğu. Haliyle onların diksiyonlarını almışlar. Zaten şarkıcılıkları belli bir seviyede. Anladın mı? Üst seviye Ajda Pekkan yok aralarında. Güzel Ilgıncım, yeteneğin çok güzel. Sen bu kadar kötü konuştuğumuza bakma bizim. Biz artık genel şeyin içinde tamamen eğitim yayını yaptığımızı unutma. Yeteneğini hor görüyor değiliz. Çok güzel bir sesin var. Çok güzel bir yeteneğin var. Ama bunlara dikkat edersen çok daha iyi şarkıcı olabilirsin. Yol alabilirsin. Aksi takdirde hep bir gölge olacaksın. Biliyorum senle olmak delik, takılıp kaldım. Karşı koymam imkansız, yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Allah, bu da niye mesela çok kapalı ağzın? Hüzünlerim alır. Bestelerin nerede Ilgın? Bestelerin burada yok galiba. Uy, Shorts fırtınası varmış sende. Ölüp gidenlerin ardından bazı ızlar yakılır. Benim kalbim mesela dünya, bu da benim sana arzum. İlginç. Kendi şarkıların bayağı arabesk çıktı içinden. Keske. Ne ilginç. Çok karmaşıkmış bütün profil. Bu ortam bana ait işte. Kavurma eşliğinde sonunu bile bile Özgün. Sıla bir daha böyle muhabbet ortamı varsa lütfen bizi de davet et. Yani kavurma eşliğinde müzik ya. Budur abi. Demek istediğim bu işte. Yani şey esprisi yapmak istiyorum Evet, hocam. söyle. Kavurma. Oy. Yandık, yandık, yandık. 10 yıl önce O Ses Çocuklara da gitmiş Sıla. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Sıla ne çok şey öğrenmişsin bu kadar yıl içinde ya. Yani arabeskler, poplar, Sena Şenerler, Arnavut kaldırımları, ne bileyim işte ne böyle bir sürü şarkı. Gerçekten çok tarzla ilgilenmişsin. Demek çok seviyorsun müziği. Zaten doktor söylemeyeni herhalde şey yapıyorlar. Ya bu kadar tarzları karıştırmak zorunda değilsiniz çocuklar. Yani sizi zorlandığı şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Hani nedir işte pop söylüyorsun çok güzel söylüyorsun ama arabesk söyleyemiyorsun. Dur o zaman arabesk de söyleyeyim. Dur arabesk söylüyorsun mesela dur pop söyleyeyim. Tersi de öyle yani. Hani vardı ya Mahsun Kırmızıgül'ün atıyorum işte. Onun arabası var. Vardı ya o tersi. Yani zorunda değilsiniz ya. Neyseniz o olun yani. Peki Ilgıncım başarılar dileriz. Şarkıların çıktıkça bize de gönder lütfen. Evet. Gelir biter gider, bitmez dedin aşklar. Yeniler teslim olur, savaşçı umutlar. Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların. Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın. Her acı büyütür içindeki çiçeği. Dönersin kendine, budur aşkın gerçeği. Her acı büyütür içindeki
Aynı anda o kadar çok akor değişti ki valla. dersin kendine. Budur aşkın gerçeği. İnan inan ki çok Ses rengi Derya Ulu'yu andırıyor bu arada tarz olarak. İlginç. Çok güzel bir ses rengi. Gerçekten çok güzel bir ses rengi. Ama sadece bu kadar diyebiliyorum. Çünkü devamlı bir şey. Hani cover üzerinde gittiği için yolculuk. Ama çok yetenekli sesler. Peki. Bir Japon şarkıcı göndermişlerdi. Ama canlı değil bu kayıt. Ilgıncım seni de aldık. Stüdyo kayıtlarını atmayın arkadaşlar. Onlar yani gerçek değiller sonuçta. Kaydedilmiş şeye video çekmiş çocuklar. Gençler. Süper chatlere döneyim. Yapmadıklarım varsa kaçırmayayım. Evet. Japon şarkıcı Yuri. Sen bunu attın. Kayeshi. Kayeshi Türk. Canlı değil o kayıt. Baekhyun yapmayacağım. Siyah beyaz efekti olan şarkı TikTok'ları geçtim. Hocam ne zamandır yazıyorum. Lütfen çok özel bir tenor. Bayılacaksınız. Talha Ateş. Bakalım. İnan inan ki çok üzülürsün. Mahmut Şahat. Kaydedeyim. Bir tane yaptık şimdi. Bir tane daha yapmayalım üst üste. Epey uzun sürüyor çünkü kayıtlar da uzun. Talha aldım. Devam. Lütfen bu ablaya bakar mısınız Cansu Bey? Onlar eskiydi, shorts yükledim. Hilal Yağcı, Halil Yağcı, Zuhur. Çık aklından vokaline karat. Talha Ateş. Tamamen canlı o seste söyledi. O seste de Lala söyledi. Şanışer Bilicik'in yıllar önce yapmıştım. Bu link nasıl açılacak bilmiyorum ama ben ya. Vallahi bilmiyorum. Bu benim için dert. YouTube falan filan çok kaotik bir link. Bilmiyorum nasıl açılır bu. YouTube yazayım böyle yanına böyle yazarsam çıkar mı? Bu ne be? Saçma sapan MP3'lü bir şey çıktı. Bu mu? Mardan Canavarlığın konserti. Bu mu? FD6S. Tamamen canlı o seste de Lala söyledi. 1 saat 37 dakika konser mi Allah ya? muhteşem. Biraz gözlerdi sizi özür sayın. Samir'in gitarasında problem var. Biraz atım Samir'in üstünden. Ama olur böyle. Hakkınızdan verleyin. Bugün eğlenmeye gelenler bir alkışlasın görey. Allah Allah. Muhteşem muhteşem. O zaman Yüzasif. bildiğiniz manalar okuyacak yine. Bizimle bir yerde okuyun. Sesinizi batırmaktan korkmayın. Narahat olmayın. Her şey yaxşı olacak. Çok güzelmiş ya. Geley Seher. Telefon ışıkları var mı? Tam hisse. Gözler kimi? Her taraf bara. Yollar seni. Çok temiz bir giriş. Ay dedim gitti başka yere geçtim ya. Hey Allah'ım yarabbim. Bu arada konserliğin canavarlığınmış adı. Canavarlığım şarkısı da bu. Bu nasıl bir grup ya böyle? Böyle rock köklü rock değil.
Acıydı kara gözlü zavallı. Acıydı kara gözlü danara. Yürekleri Ya Anadolu rock var ya bizde özgün. Bu da o tarza benziyor herhalde. dönerdi. Azerbaycan'ın Anadolu'su. Ne bir derdi, ne bir derdi. Yürek kimi dönerdi, ne bir derdi, ne bir derdi. Çok illere siner geldi, vurdu gözlü zavallım. Çok illere siner geldi, vurdu gözlü zavallım. Hazırız mı? Bir, iki, Hadi canavarlığım dedim ya. Cavanlığımmış özgün. Cavanlığım, özür dilerim. ömrü çiçeklerden oldu. Aa, sevinç oldu, keder oldu. Geçim geldi, giden oldu. Aa, kimler küstü çabalım. Eller havada. Vay 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 vay. Çok acayip bir şey ya. Başka neler bakayım? Şirin günler. Yavaş yavaş gece geçer, gece geçer ya. Hiç bilmirəm necə geçer, necə geçer ya. Səni durup düşündükçe, düşündükçe ya. Yosun çeker hatireler, hatireler ya. Bir yerde şirin günler, şirin çamur, bir gelip düşer yada. Ya sanki böyle bir şey havası yok mu? Ya aslında böyle hani yıllarca böyle klasik halk müziği söylemiş de daha sonra hani bu parçaları kariyerinin belli bir döneminden sonra demiş ki bir konser verelim. Hani Levent Yüksel mesela kendi şarkılarını rock gibi çalıyordu ya özgün bir grupla. Yani sanki böyle rock'a versiyonlanmış gibi şarkılar. Yani orijinali böyle değilmiş Evet. gibi. Çok değişik bir grup. Müzik böyle mesela. Falan diye bir anda bu moda geliyor davullarla. Bu bariton bir renk galiba. Dayanacağız. Böyle Haluk Levent'in o tarz da var. Aa! Gel hemen yolu kabul üstünden geçir. Orada gel hemen yolu kabul üstünden geçir. Güzel. Ah. Hasret yolundan geçir sevginin yolu. Evet. Sevdim her acıya Neyleyim? sevginiz ele perişan. Hatire. Benden uzak. Sesim sesine yetmiyor. İlginç. Değişik bir grupmuş. Ben Azerbaycan'da bu tarz müzik yapıldığını bilmiyordum. Baya böyle bizim Anadolu rock'a çok andıran, gitarlar sert falan ama üstteki müzik böyle halk müziği gibi. Çok da karmaşık armoniler içermeyen, sade. Vokalist güzel, bariton güzel, tatlı bir renk. Temiz okuyor. İlginç. Allah. Ha bu ayrılık neden oldu? Dur bakayım ne olacak? Melek Hanım. Melek Hanım Eybova.
Çok güzel Özgür. Bak bu hoşmuş. Ellerini üzüp menden yarın bir baş gider oldu. Oo çok güzel yürüyor. Ellerini üzüp menden yarın bir baş gider oldu. Can deyip can eşiderdik, bu ayrılık neden oldu? Aa! Aa! Gol! Yalnız bir şey diyeyim mi? Melek Hanım girdiği andan itibaren parça başka bir şey oldu ya. İnanılmaz. Demek böyle gümbür gümbür bir renk gerekiyormuş o. Gitarlarla çok uyumlu. Bu arada çok absürt bir şey söyleyeceğim. Melek Hanım böyle bir konser yapsa mesela çok daha ilginç olabilirmiş. Öz eşkimden yüreğimden ayrı düştüm iller. Allah. Vallahi girecek Melek Hanım ha, korkuyorum. Bu arada konser salonu harika be. Öz eşkimden yüreğimden ayrı düştüm iller. Bu arada Türkiye'deki rock gruplarına duyurur ha. Bu parçaları coverlamak isteyenler vardır. Sahnede böyle coverlanırmış Özgür bu. Bayağı da güzel olurmuş yani. Aa! Değişik bir Aa! Abi Melek Hanım ne yapıyor? Hayda! Aa! Aman Allah'ım. Başka bir şey oldu parça. Oh! Fena gaza geldim ya. Abi şu parçanın hani vardır ya. 4 saat Melek Hanım versiyonu yapılır ya Özgür. İnanılmaz güzel. Oh! Bir de duyu gibi tam açık. Öf! O kadar güzel sound'a uymuş ki kadın. Aman Allah'ım müthiş. Hadi bir mugam, hadi bir mugam. Tam yeri. Bir tur daha mı? Aman Allah'ım, koptum bu şarkıya. Neden oldu? Abi. Şeyde bu şimdi solistin adını da bilmiyorum. Çok ayıp oluyor. Çok özür dilerim. Name çok yok vokalde. Aşırı nameli bir vokali yok. O nedenle hep düz okuyor. Melek Hanım öyle bir nameli bırakıyor ki böyle coşkuyla. Ondan sonra çok sade kalıyor. Ama tabii yani fikir o kadar güzel ki. Oo.
Gol be gol. Bu ne? Öz eşkimden dileğimden. Güzel düzenleme ama. Çok güzel düzenleme olmuş. Çünkü vokal burada hani eşkimle, öz eşkimle. Bir erkek tonu için çok yüksek bir ses değil bu. Şeyi babap diye bırakıyorlar ki gitarları vokal çıksın, yoksa açık çalsalar bu tonda parlamayabilir vokal. Düzenleme çok güzel olmuş. Hepsini gösteriyor. Ama erkek tonunda biraz daha tize olsaymış, o zaman da kadına uymuyor vesaire vesaire. Okuyor ama okuyor. Yemin ediyorum okuyor Melek Hanım orada. Okur da. Geliyor. Aa! Davul. Davul çıldırıyor bak şimdi bak. Oh bayıldım. Hoş. Bu ne be? Öf! Oğlum nasıl bir şarkı bu ya? İnanılmaz be. Abi Türkiye'ye davet etsenize Mardan'ı ya. Harbiden abi Türkiye'deki festivallere davet edin Mardan'ı. Ama Melek Hanım da gelsin. Vallahi yani Melek Hanım da gelsin. Bu ne baba be? Çok eğlenceli, bayıldım. Bu arada öyle bir beste ki abi, her hali güzel yani. Böyle de güzel olmuş. Aa, sürpriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Melek Hanım. Geldiğiniz için bu kadar işinizin gücünüzün arasında. Sağ Açık olun. varsınız. Öpürəm sizi. Alkışların en gücüsü gelsin. Merdan'dan. Merdan. Çok sağ olun. Bu kadar coşku yetti mi Özgün? Ben çıldırırdım orada herhalde. Aman Allah'ım. Ah. Çok Şimdi güzel. Melek Hanım araştırıyorum da hocam. Melek Hanım da değişik bir karakter. Nasıl mesela? Yani mugam üzerine yetişiyor. Fakat işte Azerbaycan halk müziklerinde kendi ekolünü yaratıyor. Ben takip Daha ediyorum. sonra da Bilmiyor musun? devlet sanatçısı oluyor. Çünkü onun benzerinde kimse yokmuş Azerbaycan'da. Allah Allah. Ve operada çok önemli rolleri üstleniyor. Allah Allah, opera. kökenli olmamasına rağmen tabii. Melek Hanım böyle tam aslında röportaj yapılacak birisi. Baksana bak. Oy vallahi tüylerim diken diken ya. Acayip bir şey yani. İnanılmaz güzel. Başka neler var bakayım? Düetler. Düetler var. Vay, bütün konser. Bu rapçi mi? O Ses Türkiye'deki. Ne? O Orkan vardı. O Ses Türkiye'de. Ebru Gündeş'in takımında. Hı. Ona benzettim de. Orkan Zeynalli. Bakayım. Evet, Orhan Zeynalli'ymiş. Evet o sesler. Aa. Nerede okuyor peki? Ha, rapçi. Böyle güzel konsermiş ama. Aa. Hele kalbimizde hatireysin.
Abi baya böyle hani gitmek istiyorsan sevgilime eğer git diledince yollar senindir. Eğer anıları silmek kolaysa. Bizim bunları rock çalmamız gibi yani. Yıllar senindir. Var mı acaba yıllarım ya? Yıllarım Cengiz rock cover. Tavsiye ediyorum Merdan'e. Merdan, bak Cengiz Kurtoğlu yıllarım var. Çok güzel. Siz onu iyi coverlarsınız. Yorgun yıllarım değil ama. Bak yorgun yıllarım değil. Yıllarım. Yıllar senindir. Yok ama yok. Nerede? Aa bak. Yılları. Aynı ton ha. Bayağı aynı ton. Gitmek istiyorsan Sevgilim eğer git dilediğince yollar senin. Gitmek istiyorsan o kafa yani. yollar senindir. Eğer anıları silmek kolay, siliver hepsini, yıllar senindir. Eğer anıları silmek kolaysa Siliver hepsini. Na 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 na. Na 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 na. Na. Ram pam pararam tam pararam taram tam. çıkmaz gözümden Den. ki ölürüm bu aşk yüzünden. Allah'ı ver benim. Pişmanlık duyacak Yıldız. Atademir'in sesini kapatmışlar. benim birkaç sözüm. Ha? Pişmanlık duyacak Ha? gönül seni. Yıllarım. Ulan nereden nereye geldik ya? Çok eğlenceli. Vallahi nereden nereye geldik. Bak hep yorgun yıllarımı coverlamışsınız. Bir adam gibi yıllarım yapın. Covercılar, AI covercılar, sunucular. Sevgili sunucular. Bir yıllarım yapın ya. Hatta bak Merdan, dinliyorsan bizi kulak ver. Yakışır size. Vallahi yakışır. 10 numara olur. Tam sizlik işmiş. Yıllarım, yıllar senindir. Ay ne güzel şarkı ya. Nereden geldim buraya Özgün ben? Merdan'a bir daldık gittik. Tabii. İşte aradım o analiz buydu Betül. Ayşe Ayhan. Hocam Exit. Dreamcatcher. Şarkı söyleyen gruplardan Sedidov. Koreciler ya. Sizleri çok seviyorum. Korecilere bir alkış alalım mı? Kesinlikle bir alkış. Müthişsiniz. XDNA'cılar. Teşekkürler. Hakikaten inanılmaz ya. Abi beni de analiz et Fatih Öz. Gel bakalım Fatih. Ne yapıyorsun? Çok merak ettim seni şimdi. Gitmek istiyorsan sevgilime eğer. Kerkük zindanı. Kerkün zindanına attılar beni. Bu akor daha önce olacaktı. Kerkün zindanına attılar beni. Masumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Bu ton sana birazcık tiz gelmiş. Daha henüz buraya tam alışkın değilsin bu tona. İntikam alıyorsun, intikam alıyorsun. Öyle gülmek mi olur? İntikam alıyorsun. Dağlar benim dağlarım,
güzel giriyorsun. Arada bir sesler gidiyor. Orada gittiği zaman, tondan çıkmaya başladığın zaman iş bitiyor. İçimizden geriye bak. Bir oyun bir oyuncak. Biri çok seven biri korkak. Korkak başım omuzlarına ağır gelmiş ya, bırak. Bana büyük aşkını anlatma. Ne var senin oyuncağın kırılırsa benim Oralarda gene dağıldı. kalbim paramparça. Korkak başım omuzlarına ağır gelmiş ya. Hiç fena değil Gökhan Özen söylemen ama. Senin sesine ne uyar biliyor musun? Biliyorum, biliyorum ne ayrılık bitsin diye. Bir grup vardı ya, neydi grubun adı hatırlamıyorum. Bekliyorum, bekliyorum ayrı bitsin diye. Beni özlediğim kadar seni özlüyor musun? O sana çok uyar. Hem açık hem geniş okuyuş. Gece yolcuları. Gece yolcuları. Tam senlik. Fatih. Aynen bak. Ben favorito. Aynen. Ondan dene bak. Senin sesine çok uygun. Betül Bektaş. Ben de atacağım tekrar, hazır tutuyorum ama yayında kapanır. Hayır Betül. Daha buradayım. Betül attın mı? Hani nerede? Dur senin de linkine bakayım. Betül Bektaş'ın kanalı boş. Evet, kanallar boş. Kanalları boş bırakalım. Evet. Nick Binler selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bu Stoma'ya yayın başından beri hatırlıyor. Nedir bu Stoma'ya abi? I don't know. Stoma'ya. Hocam Fransız bir şarkıcı. Güzel şarkıları vardır. Öyle mi? Evet. Live'ı var mı? Özelliği bu. Notre della Tarrana. Bir tane var. Stoma'ya full konsert. Live at Pink Pop. Pink Pop. Evet, fantastik. Gördüğüm en kötü çekim. Ne bir sürekli birinin kafasından falan. Allah Allah. Manyak mıdır nedir bunu çeken ya? Ve aklını kaybetmiş. Bu ne? Stoma'ya Sante. Live at Tonight Show. Jimmy Fallon. Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Aynı adam bu ya. Abi çok acayip. Bu ne? bien, on finit toujours par tromper. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être un sacré papa. Dis-moi où es-tu caché, ça doit. Oğlum ne kadar yaratıcı yalnız ya. Ya tamamen yaratıcı ama yani tamamen absürt. Böyle bir şey hiç hayal etmemiştim. Ya. Sesi o kadar koyu ki. Belli ki Afrika kökenli bir şarkıcı. Stromae. Merak ettim kimliğini. İnceleyelim bakalım. Paul Van Haver ya da sahne adıyla Stromae, Belçikalı şarkıcı ve söz yazarı. Kendi tarzını hip hop ve elektronik müzik olarak tanımlamış. Haftalar boyunca çok sayıda ülkede birinci sıraya Alors on Dance. Evet. Ayrıca Stromae Ruanda kökenli mimar bir baba, Flaman bir annenin çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya geldi. 9 yaşındayken Tutsi olan babası Ruanda soykırımında öldürüldü. Oha! Bir Cizvit okuluna giderken 11 yaşında Jacques Brel'in dinleyerek müziğe olan ilgisini keşfetti. Bateri çalmayı öğrendi. Academia Musicale Jette'de eğitime başladı. Bu müziğe ilk adım oldu. İlk ürünlerini son müzik türünde vermiştir.
Küba'nın Oriente bölgesinde ortaya çıkmış bir müzik türüymüş. Allah Allah, çok ilginç. 2000'de Ops Maestro adlı takma bir rapçi olarak tanındı. Sonradan şimdiki sahne adı Stromae adını almış. Fransızca'da öğretmen anlamına gelen Maestro'nun anagramıymış. 18 yaşında Jedi isimli bir rapçi ile Suspicion isimli bir grup kurmuş. İşte özel okulda eğitim masraflarını karşılamak için part-time olarak otel sektöründe çalışmaya başlamış. Fakat bu durum okuldaki performansını etkilemiş. Institut National de Radyoelektrik et Sinematografi Okulu'na kayıt olduktan kısa bir süre sonra ilk albümü olan falan filan. Abi nasıl bir hayat bu ya? İlginç abi. Alorzon Dans bununmuş Özgün. Bayağı da patlamış bayağı. hep şarkılar. Tanınan bir Belçikalı. Evet, çok patlamış. Mesela Eurovision'a gitse kesin bir. Net söyleyeyim. Tabi. Tam da aranan kan. Tam aranan kan. Ama Belçika katılmıyor. Fransız şarkılarını taklit ettiğimizi düşünüyorum. David söylemiş. Küçük bir gruplar hep müzik yapıyordum. Fransız şarkılarını taklit ettiğimizi düşünüyordum ama ben daha çok Amerikan tarzı müzik yapmak istiyordum. Fakat Avrupa tarzını bırakamıyordum. 90'ların Eurodance'ini yeniden keşfettim. Bir süre müzikten utanmıştık fakat aslında bu türde keşfedilecek çok şey varmış. House ve salsa'dan alıyordu bu kaynağını demiş. Jaco Brel'e hayranlık duydum. Üzerimde büyük etki bıraktı. Bütün Afrika'da yayılan Kongo dansı, rumba ve Küba dansı son diğer türlerde de etkilenmiştim. Ondan sahnesi farklı. Amerikan tarzına büyük eleştirmen... Evet, çok ilginç ya. Ne kadar orijinal bir karakter. Papa Utte. Fransa'da, Belçika'da 1, Hollanda'da 2, İsviçre, Almanya'da 7 numara. Absürt. İlginç bir şarkıcı hakikaten. Ama sevdim. Boyu 1.91. Belli zaten, aşırı uzun bir adam. Çok acayip. Başka ne var acaba live? Alorzon Dans. Goeiedag, hoe gaat het met u? Goed? Ja, oké. So, normally at the beginning I say hello and welcome in the lesson of Stromae. So, normally I put some videos on internet and normally I have some... Abi şarkılar kayıtlı ya. Telifli hep. İzleyeceğiz bir şey sonra langadanak. Bak başka bir şey daha. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit... Yok, hepsi de teliflenmiş. Bir taneyi bırakmamışlar. Bulsam Ça va yapacağım. bien? Sana şaka Papa Utte. Ça va très très... Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa? Nasıl açık farklı bir tarzı var. Danslara bak abi. Kendine has hiç bir şeye de benzemiyor. Bu kadar unik bir tarzda ilk defa görüyorum ha. Hakikaten ilginç. Bir tane akapella var. Afrika kökenli olduğunu hemen anlıyorsun. Daha koyu, alt renkler ama ses kullanışı ve açıklık çok farklı ya. Hani hakikaten fizyonomi sesin o kadar değiştiriyor ki abi, tamamen farklı yapıyor Özgün. Bunu bir teknikle de elde edemezsin yani. Allah vergisi bir doğa bu Doğru. tamamen yani. Tabii. Yani şu renk mesela, adamın rengi var ya, bu koyu ama Evet. geniş renk. Ya bu başka bir şey yani. Bu Afrika kökenli bir renk. Bir de ten rengine çok zıt, çok parlak kıyafetler tercih ediyor. O kesin. Çok absürt. Çok parlak makyajlı var. Absürt. Yani özel çalışıyor. Çok. Yani şu yeşil ve sarı ya parıl parıl parlıyor ya. Moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous. Yani dans, ritim ve o
müziğin o bir de kök müziğin harmanlanması şaheser ya. O kadar renkli ki yani. Ya bizde mesela bir oyun havası girer yani. Girdiği anda ayağa kalkarsın ya. Aynı his var bu müzikte de. Ama tabii yapı farklı. Yani Avrupa oyun havası diyebilir miyiz buna? Ben derim. Orada Garu izleyiciler arasında. Değişik. Hakikaten değişik. Yayın başından beri istediğin kadar vermiş be. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. Evet. Hamdi Bilgin yapmadım evet. Çünkü kim olduğunu da anlamadım. İlahi mi okuyor, eski şarkıcılardan biri mi? Tam karışık. Sordum sana ama. 30 Toprak Razgatlıoğlu'nun analizini yapmayayım. Eurovision özel yayın ne zaman yapacaksınız bilmem. Bu sene çok kararsız. Yapayım mı yapmayayım bilmiyorum. Bon Jovi analizi yaptınız hiç yapmadınız. Daha önce belki evet ya adam gibi yapmak lazım. Bon Jovi'nin hakikaten her dönemi başka bir şey. Ben teşekkür ederim Sümeyra. Jay Park'ın çıkardığı grup. Blackpink 2018 tur analizi yapmam hayır. Mahmut Şahat kısaydı zaten. Hamdi Bilgin Gazelhan müthiş bir tenor. Hocam yapmak lazım diyorsun. Neden yapmıyorsunuz? Evet şimdi yapmayacağım. Hocam yine görmediniz Betül Baktaş. Kanalına girdim. Bir şey yok. Ha? Baksana bomboş kanalım var. Sen kendi isteğini istemiyor musun? Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsunuz? Final yapalım o zaman artık. Yapa yapa en güzeli final yapayım ben. Ebru Gündeş stüdyo sohbeti gelir mi? Bilmem. İsterse gelir. Sanam Doğa. Hocam özür dilerim. Merhaba hocam yayınlar. MT Jones, Gentle Reminder, Blackpink. 2026 için demiyorum hocam. Geçen aylarda onun için aynı yapalım demiştiniz. Olabilir. Big Bang Haru Haru Love versiyon. Ya sen istiyorsun Gizem bunu. Dur şuna bakacaktım ben açmadım bunu sonradan. Ne oldu telif mi vardı? Gizem DNA. Macaristanlı ünlü bir şarkıcı. Müslümem taranda. Ha bu telifli ondan açmıyorum. Yo değil mi? Ne bu? Ha. Nasıl okunuyor ki bu? Saças Gergö. Nesajlinak. Sakaç Gergő hocam. Bir daha söyle bakayım. Sakaç Gergő. Orada iki link var. Biri solo, diğeri düet. Tamam. Bu Macarca değil mi tamamen? Evet hocam tamamen Macarca. Tamam. La sol fa mi, la sol fa mi. 4 akor. Adam gitara yeni başlayacak herkesin şarkısı. Harbiden hep aynı akor be.
Yani güzel. Çok sıradan ama parça yani. Çok monoton bir şekilde gidiyor. Vokalist sadece aynı aralıkta okuyor şu an. Burada bile aynı akorlar ya. Bu Macaristan'da çok ünlü Gizem. Hocam gayet çok ünlü. Her yerde konserleri var. Allah Allah. Özellikle de size attığım o düet çok hoşlarına gidiyor Macarların. İlginç bir karaktermiş. Kimle düetü? Indülüj'la mı? Roger McDonald ile yaptığı bir düet var. Ha, Ruja Vitesiyle. Magnolia. Evet. hogy egyszerűen csak elém tett bizonyos dolgokat, amik Bu çok Türkçe çok mu? Aynı anlama mı geliyor çokla buradaki çokları bunların? Evet hocam bizdeki çok onlardaki de çok. Aynı değil mi Macarca'da? csak elém tett bizonyos dolgokat, Evet ama amik oradaki elkezdtek çak diye gördüğünüz şey başka bir anlamı var. Onlar Ha. şok diye okuyorlar çakı. Bizdeki Ha. çok. És ilyen például az autizmus, ami azt gondolom, hogy abban a szempontból is egy nagyon-nagyon fontos téma, hogy keveset beszélünk róla. És néha a legtöbb, amit az ember tehet, az, hogy egyszerűen csak elkezd O bu ne? Farsça mı konuşuyor bu kadın? beszélni dolgokról. Bayağı andırıyor. ha. Mondhatnánk ugye, hogy az a bizonyos érzékenyítés, de igazából tényleg csak arról szól, hogy megpróbálsz úgy élni, hogy Sanırsanız oda şarkı bir dakikadan sonra falan başlıyor olması Ama lazım. telif var zaten parçada. figyelsz a megfogadni és segít. Mi a rossz, mi a jó, nem létezik. Mindegy, hogy mi. Befelé néz, akit kintről látunk. Anam ne oluyor? Telif var dinleyemeyeceğim de. Güzelmiş. Betül Bektaş ne attın? Ne attın? Buradayım hadi. Bitiriyorum bak yayını. Son saniyeler. Bugün gene rekorlarımı kırdım. 3 saate geliyoruz. Çılgın Osman gibi çalıyorum. İsmail Hoca'yı şu an eş kestim. Evet ya altın sesler kusura bakma. Final. Daha 2 durak var hep aynı gökyüzü. Yayın başından beri yazıyorum. Jisoo hayır şu an yapmayacağım onları. Özel yayın yapacağım onlara. Rumi'yi seslendiren oyuncunun sesinden canlı free cover. Lütfen dinlesen olmadı. 5 yayındır istiyorum. Kızın daha önce analizini yaptım ben birkaç kere. Aynı kız mı bu ya? Evet. Bunlar stüdyo kayıtları. Böyle videolar çekiyorlar bunların üzerine çocuklar. Siz canlı okuduğunu falan düşünüyorsunuz ama değil. Peki yayın finali. Sevgili Özgün, sevgili Gizem ve sizler hepiniz teşekkür ederim yayında olduğunuz için. Bu haftalık bu kadar olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada İrem'e başarılar. Ah. Önümüzdeki cumartesi günü. Öyle mi? Haydi bakalım. Evet. İrem hadi bakalım artık bu sene senin senen olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.